Merhaba arkadaşlar. Yine bir kitap okumasıyla, sunumuyla karşınızdayız. Artık kanalımızı düzenli takip edenlerin aşina olduğu isim Ahmet Yaşar Ocak hocamızın Türkler, Türkiye ve İslam yaklaşım, yöntem ve yorum denemeleri alt başlığında iletişim yayınlarından çıkan kitabını takdim etmeye, alıntılar yapıp yorumlamaya, aktarmaya gayret edeceğim. Hemen arka kapak yazısını okuyarak başlayalım. Ahmet Yaşar Ocak, Türkiye'nin tarihinde ve bugününde İslamiyet kültürü ve anlayışı hakkında otorite kabul edilen bir bilim adamı. Kesinlikle katılıyorum ben de. Ocak bu kitaptaki makalelerinde de Türk Müslümanlığı, Ortodoks İslam, Heterodoks İslam, Halk İslamı, Radikal Fundamentalist İslam gibi çok tartışılan ama içeriği afaki biçimle doldurulan ya da hiç doldurulmayan kavramlara açıklık getiriyor. Bunun için din ve dini düşünüş pratiğinin tarihsel boyutunu, kültürel etki boyutunu ve aktüel boyutunu ayırt ederek tahlil ediyor. Tarihsel süreç içinde Türklerin İslam yorumunu halk İslamı, kitabı İslam, tekke İslamı, devlet İslamı başlıkları altında inceleyen Ocak, bu İslamiyet biçimleri arasındaki etkileşime özellikle de halk İslam'ının kitabi kurumsal bir İslamiyete dönüşüm eğilimine dikkat çekiyor. Cumhuriyet döneminde İslamiyet'in aldığı biçimlere ve devletin din politikasına ilişkin makalelerde bu tarihsel birikimin bugüne yansıması, yani tarihsel bugünü ele alıyor. Zira bu ülkedeki Müslümanlık, İslamiyet çeşitleri arasında Kemalist Müslümanlık da var. Çok güzel. Elbette Alevilik ve heterodoksiyada sapkın tırnak içinde sayılan İslamiyet yorumları da bu kitabın kapsamı içerisinde. Özellikle Ahmet Yaşar Hoca'nın hani şu diyor ya, Ahmet Yaşar Ocak Türkiye'nin tarihinde ve bugününde İslamiyet kültürü ve anlayışı hakkında otorite kabul edilen bir bilim adamı. İşte otorite kabul edilmesi, ben her şeyi bilirim doğru şeyinden değil. Hocanın artık bu kanalda bile herhalde 10 tane kitabını sunduk. Benim şu anda hala sunmak ve okumaya devam ettiğim, okuduğum ama sunmadığım en az 4-5 kitabı daha var. Yani büyük ihtimal bu yıl içinde Ahmet Yaşar Ocak hocamızın Türkçe'de yayınlanan bütün kitapları bu kanalda detaylı inceleme, alıntılı, okumalı yapılmış olacak. Ve hocanın birçok, özellikle son 2-3 yıldan beri devam eden söyleşi, konferans, ders hepsini de takip ettim neredeyse. Hoca ile ilgili genel böyle kalbi, hissi görüşüm şu. Yani ukala değil. Bir cümleyle bunu söyleyeyim. Ukala değil yani. Hani bizim, özellikle benim hani bazen kanalda siyasal İslam'la ilgili sert yorumlar yapmamın sebebi o. Yani klasik bir yorum anlayışı var. Hani bu tabii ki o da bir yorumdur. Sıkıntı değil. O da bir yorumdur. Klasik bir yorum anlayışı var ve bu klasik yoruma asla toz kondurmuyorlar. Hani var ya bizim o nakilciler. Hocanın burada büyük ihtimal içinde de incelediği, hani kitabı İslam dediği, özellikle bu tarikatların tekeline girmiş. İşte 1400 yıl önceki, bilmem 1000 yıl önceki bir tane şeyhin uygulamasını hala 1000 yıl sonra uygulamaya devam etmeye çalışan, aslında iman akaidi de olmayan, dinle diyanette de çok alakası olmayan, daha çok kültür olan, neredeyse hurafe diyebileceğimiz şeyler varken, onlar bu kadar şiddet, bu doğrudur ve bunun dışında herkes yanlıştır gibi bir tekfire girerken, Ahmet Hoca'nın demin anlattığım özelde bu kadar takip ettikten sonra, yani bak benim elimdeki kaynaklar bunlar, benim çıkardığım yorum bu, ama tarihsel süreçte bu denmiş, benim yorumum bu falan gibi, ama bu da kesin olmayabilir. Yani bu da konuşulsun. Hani o bu kadar bilgiye hakimken, bu kadar konusunu alanına hakimken, o kibri, o ne bileyim tekfirci, benden başka kimse bilmeyen, en doğrusu budur yaklaşımının sergilememesi ya gerçekten insani bir noktadan yakalıyor. Bunu ben ilahiyat tarafında da gene kanalda çok fazla sunumu olan en az 4-5 kitabı vardır herhalde. Mustafa Öztürk Hoca'da da görüyorum. Yani Mustafa Öztürk Hoca'yı ben hem YouTube kanalından takip ediyorum her paylaşımını. Hem kitaplarını hala temin ettim, okuyorum. Bazen yeri geldikçe kanalda sizlere de takdim ediyorum. Onda da yani her söylediği doğru demek istemiyorum. Yani Ahmet Hoca'nın da her söylediğine katılıyorum, katılmıyorum. Burada mesele şey değil. Hani doğru söylüyor, yanlış söylüyor, katılıyorum, katılmıyorum meselesi değil. Burada fikirlerini ortaya koyarken ki bir samimiyet, bir insani bir nokta, bir kibirden azade bir duruş. Yani
Mustafa Hoca'da da Ahmet Hoca'da da onu görüyorum. Mesela Mustafa Hoca'yı eleştirenlerin çoğunu da dinlediğim için biliyorum. Aslında eleştirdikleri şey Mustafa Hoca ile alakası yok mesela. Hani ben burada Mustafa Öztürk'ü ne savunacak, ne yerecek, ne şey yapacak haddim değil ama mevzu şu, sadece bir tespit olarak söylüyorum. Yani adama bir yafta yapıştırıyorlar. Adamın onunla alakası yok. Ben birçok kitabını okumuş, birçok söyleşisini dinlemiş, açıklamalarını takip etmiş bir insan olarak Mustafa Hoca'da hep şunu görüyorum. Ya klasik bizim literatürümüz bu. Bu literatürde şunlar savunmuş, bunlar savunmuş ama şöyle de bir görüş varmış. Genel mecra burada akmış. Bu mecra akarken şu kaynaklardan beslenmiş. Uygulaması bu olmuş ve günümüze bu gelmiş. Ha diyor, bak bütün bu literatürü veriyor. Gayet tarafsız veriyor. Çünkü adamın verdiği literatüre kimsenin itiraz ettiği de yok. Yani yalandan işte şöyle bazı tartışmalar, işte Mustafa Öztürk şu kelimeye şu manayı yanlış vermiş, kasıtlı vermiş, neler büyütüyorlar da adamın genel fikirlerini sunarkenki tavrı şu: bizim literatürümüz bu. Bundan böyle etkiler olmuş. Bugüne bu gelmiş. Ha diyor Mustafa Öztürk en son. Benim yorumum da şu. Bugüne budur. Ya da şu konuyla ilgili bu varmış. Ben şuna daha yakınım, buna daha yakınım. Sadece bunu söylüyor adam. Ve ben bütün bu literatürü bir hocanın ağzından derli toplu, insani, samimi, gayet böyle hani tarafgir olduğunu da düşünmüyorum. Çünkü her şeyi söylüyor. Bu bunu dedi, bu bunu dedi deyip anlattığı için. Hani kitaplarında referansları da var, daha detaylı bakmak isteyenlere. Ve en son bir görüşünü söylüyor. O da şey yapıyor, yani benim görüşüme katılmayan kafirdir falan demiyor. Hani ben böyle anladım diyor falan, bu kadar. Yani gerçekten ben bugün hani iki isimden üzerinden örnekleme olarak oldu. Bu kitaba girmeden onu söylemek istedim. Böyle kısa bir giriş konuşması olsun gibi. Hani ihtiyacımız olanın bu ülkede gerçekten serin kanlı bir dinleme yetisi olduğunu düşünüyorum. İnsanların fikirlerine nasıl diyeyim, söyleyebileceği kadar insana saygı. Gerçi Ioana Kuchuradi hocanın dediği gibi insana saygı duyulur. Fikirler saygı konusu değildir. O çok güzel bir laf. Hani fikirler eleştiri konusudur. İnsan saygı konusudur. Hani fikirlerini böyle açıklıkla açıklayacak, samimiyetle, riyakarlığa düşmeden açıklayacak ve insanların bunu sakin, serin kanlı bir şekilde tartışacağı bir ortam. Sanki böyle olsa her şey çok daha güzel olacak gibi geliyor. O yüzden bu hocaları da belki bu kadar, ne bileyim, kendime yakın buluyorum. Fikirlerinden istifade ediyorum. Çünkü hem çok donanımlı insanlar hem de samimi olarak kendi fikrim budur deyip illa doğrusu budur deyip şey yapmıyor mesela. Başına kalkmıyor yani. Ben böyle düşünüyorum diyor, bırakıyor. Neyse, güzel bir giriş konuşması olduğunu düşünüyorum. Devam ediyorum arkadaşlar. Ahmet Yaşar Ocak lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümünde tamamladıktan sonra Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümünde yüksek lisans ve Strasbourg Üniversitesi Türkoloji Bölümünde doktora yaptı. Halen Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümünde öğretim üyesi olan Ocak özellikle heterodoks İslam'a dair çalışmalarıyla tanınıyor. Ocak'ın 80'den bu yana yayınlanan eserlerin arasında Baba İler İsyanı, kanalda incelemesi var arkadaşlar. Veysel Karani ve Üveysilik Kültü okudum, incelemesi gelecek. Elvan Çelebi, Menakıbül Kutsiye fi Menasıbül Ünsiye, Baba İlyas Horasani ve sülalesinin Menakıbı tarihi. Bu bir çeviri telif eser arkadaşlar. Çeviri eser. Türk folklorunda Kesik Baş Kültü, kanalda incelemesi var. Osmanlı İmparatorluğu'nda marjinal sufilik kalenderiler. Hala okuyorum. Çok güzel. İnşallah o da gelecek. Osmanlı toplumunda zındıklar ve mühlitler yahut dairenin dışına çıkanlar. Bu da güzel bir kitap. Türkler, Türkiye ve İslam. Türkler, bu kitap. Falan. İslam. Alevi ve Bektaşi inançların İslam öncesi temelleri. Şu an bitirmek üzereyim. Kanalda o da gelir. Sarı Saltuk, popüler İslam'ın Balkanlardaki destanı öncesi. Kanalda incelemesi var. İslam inançlarında Hazreti Ali. Osmanlı toplumunda tasavvuf ve sufiler. Türk sufiliğine bakışlar. Kanalda incelemesi var. Türkiye sosyal tarihinde İslam'ın macerası. Timaş Yayınları. Kanalda incelemesi var. Yeni Çağlar Anadolu'sunda İslam'ın ayak izleri. Orta Çağ Anadolu'sunda İslam'ın ayak izleri. Osmanlı Sufiliğine bakışlar, kanalda incelemesi var. Evliya Menakıbnameleri, kanalda incelemesi var. Şöyle bir bakınca hocanın sadece temin etmediğim 2 ya da 3 kitabı kalmış. Son daha yeni, bu ay ya da geçen aylarda Bektaşi kitabı çıktı. Onu da aldım, hemen okudum zaten. Hani çoğunu zaten kanalda incelemişiz. Tarih boyunca Türkler, yani burası içindekiler bölümü arkadaşlar, makale derlemesi şeklinde bir sunuş yazısıyla giriyor. Sunuşun son paragrafında hoca konuyu anlatıyor.
Okunduğu zaman görüleceği gibi bu makalelerin özellikle vurgulamak istedikleri ortak nokta şudur. Yıllardan beri o kadar tartışılmasına rağmen bir türlü bilimsel bir platforma oturtulamadığı için Cumhuriyet'in ilanından şu kadar yıl sonra bile İslam tartışmaları hala ideolojik deformasyondan kurtulamamıştır. Bu sebeple bu tartışmalar Türkiye'ye çok zaman kaybettirmiş ve çeşitli toplumsal kesimler arasında giderek kapanmak yerine giderek açılan bir mesafe yaratarak kısaca toplumsal uzlaşmayı zorlaştırıcı bir aşamaya gelmiştir. Hocamızın görüşü. Birinci makalemiz neymiş? Tarih boyunca Türkler ve dinler. Problematik bir yaklaşım. Bu yazı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu'nca Ankara'da 5-9 Eylül 1994 tarihinde düzenlenen Türk Dünyası Tarih Araştırmaları Kongresi'ne sunulan bildirinin yeniden düzenlenmiş şeklidir bu makale arkadaşlar. Tarih boyunca Türkler ve dinler. Haydi bakalım. Türk tarihinde İslam diye köşesine not düşmüşüm. Günümüzün ilerlemiş tarih araştırmaları toplumsal ve ekonomik yapının dinleri yaratmadığını ama kitlelerin dini inanç ve telakkilerini geniş ölçüde yönlendirebileceğini gösterdiği gibi dini inanç ve telakkilerin de kitlelerin toplumsal, ekonomik ve kültürel hayatlarını çok derinden etkileyebileceğini göstermiştir. Biz burada işte böyle bir perspektiften Türk tarihi içinde Türk toplumlarının sosyal ve kültürel yapılarında dinlerin ve özellikle İslamiyet'in yeri meselesini tarihsel, sosyolojik bir bakış açısıyla gündeme getirmek istiyoruz. Konunun mahiyeti demiş. Problemin boyutları demiş. Türkler ve dinler konusunun önümüze koyduğu pek çok problemle karşı karşıya bulunduğumuzu görürüz. Bu problemlerin bize göre başlıca 3 ana boyutları vardır. Birincisi tarih boyutu, ikincisi kültürel etki boyutu, üçüncüsü aktüel boyutu. Tarih boyutu yani Türkler arasında mevcut olmuş olan çeşitli dinlerin onlar arasına nasıl girdiği, yayıldığı ve sonraki yüzyıllarda aldığı biçim ve görünümler. Kültürel etki boyutu yani bu çeşitli dinlerin onları kabul eden muhtelif Türk topluluklarının sosyal, ekonomik ve kültürel yapıları, hayatları üzerinde tarihsel süreç içinde bıraktığı izler ve bu yapılarda meydana getirdiği değişimler. Aktüel boyutu yani bu dinlerin ve etkilerinin kendilerine mensup Türk toplumlarında halihazırda durumları, geçirdiği değişimler vesaire. Hemen tarihi boyutu neymiş? Tarihi boyutun ihtiva ettiği problemler de 3 ana grupta toplanabilir. Bunlar neymiş? En eski ve orijinal din meselesi grubu. 2. Türkler arasında yayılan dinler meselesi grubu. 3. Türkler ve İslamiyet meselesi grubu. En eski ve orijinal din meselesi grubu. Türklerin tarihte malum olan en eski dinleri hangisi veya hangileridir? Hoca gene soru sormaya başladı. O problematik tarihçilik dediğim benim çok sevdiğim. Hani soru üzerine giderek bir şeyleri çözme meselesi. Kendilerine has orijinal bir dinleri olmuş mudur? Olduğu ise hangisidir? Türklerin orijinal dinleri yakın zamanlara kadar sanıldığı gibi şamanizm midir? Yoksa yine yakın zamanlarda iddia edildiği gibi tek tanrılı bir din yani gök tanrı dini yahut başka inançları var mıdır? Bunlar sorularımız. 2. Türkler arasında yayılan dinler meselesi grubu. Çeşitli Türk zümreleri arasına dışarıdan giren hangi dinler hangileridir? Başka bir deyişle bu zümrenin değişik mekan ve zamanlarda sonradan kabul ettikleri dinler hangileridir? Bunların Türk zümreleri içinde yayılış ve benimsemiş yolları, dereceleri nelerdir? Türkler arasında hangi biçimleri almışlar, ne gibi değişimlere uğramışlardır? Üçüncüsü Türkler ve İslamiyet meselesi grubu. Gerek yaklaşık 1000 yıllık bir geçmiş, gerekse günümüz itibariyle hem Türkiye hem de Türkiye dışı Türk toplumlarının en önemli meselelerinin olması bakımından bizce en fazla üzerinde durulması ve tartışmayı icap eden problemler grubu bu gruptur. Kültürel boyut meselesi. Kültürel etkiler boyutuyla ilgili problemler ise şu kategoride ayrılabilir. Birincisi, dinlerin ve özellikle İslamiyet'in geçmişten bugüne Türk devlet, hakimiyet ve siyaset anlayışındaki etkileri. 2. Toplumsal ve hukuki yapıya etkileri. 3. Ekonomik hayattaki etkileri. 4. Bilim ve düşünce hayatına etkileri. 5. Dil ve edebiyata olan etkileri. 6. Sanat anlayışına ve faaliyetlerine etkileri. 7. Folklor alanına etkileri. Yani gerçekten arkadaşlar biz İslam olduk ve her şey bitti değil. Bak bu hocanın sorduğu soruların hepsi ayrı ayrı böyle ciltler dolusu kitap meselesi. Ama bizimkilerde böyle bir kolaycılık var. İşte biz de tek tanrıya inanıyorduk. Onlar da inanıyordu. Hadi Müslüman olalım ve 1000 yıl İslam'ın sancakları biz olalım.
Yani bu öyle basit bir şey olamaz. Yani şu soruların her biri deve dişi sorular. Bunlara doyurucu cevaplar vermeden kimse bana ne bileyim Türkler şöyle Müslüman, biz böyle atadan geldik falan. O gerçek de olabilir, yanlış da olabilir. Ama sorgulanmadan böyle garip bir kabulle gözü kapalı giden bir İslam anlayışı, her şeyi kabul ediş yok. Bu soruların cevaplarını vermek zorundayız. Aktüel boyut. Aktüel boyutla ilgili olarak ise bilhassa Türkler ve İslamiyet meselesinin aktüel değer arz eden çok önemli problemlerine dikkat çekmek lazımdır. Ki bunların başında tabii ki diğer İslam ülkelerindeki gelişmelerle bağlantılı olarak ele alınması gereken çeşitli sufi tarikatlar ve İslami cereyanlar, bunlara bağlı olarak zümreleşmeler ve cemaatleşmeler meselesi gelir. Bugün için büyük bir önem arz eden bu mesele gerek Türkiye dışı gerekse Türkiye Türkleri için gelecekte de hiç şüphesiz karşımıza çıkacak olan bir meseledir. Durumun tespiti başlığı. Ondan sonra teklifler. Hocamızın birinci teklifi. Bizim ilk teklifimiz, Türk tarihinde dinler vakasını nasıl bir yaklaşımla ele almak gerektiği konusunda olacaktır. Kanaatimizce Türk dinler tarihi bugüne kadar Türkiye'de yapıldığı gibi o dinleri kabul edip yaşatan sosyal tabanla ilgili analizlere yer vermeden kısaca sosyal yapıdan soyutlanmış bir biçimde yalnızca inançlar ve ritüeller temelinde değil, kesinlikle sosyal yapı temelinde onunla sıkı sıkıya bağlantılı olarak ele alınmalıdır. Yani böyle çok basit tarihselci, yani tarihi bir gerçeği, tarih bilimi içinde, tarih metodolojisi içinde çok gerçek bir konu, mevzu din olunca adam da Müslümansa bunu diyen sen dinden çıktın tarihselci olcu. Ne yani, senin dinin kültüre göre değişir mi? Ne yapalım, tarihi şartlara göre dini mi güncelleyelim? Dün revize edilmez falan falan falan, tartışmanın ucu bir başlıyor. Saçma sapan bir yere gidiyor. Halbuki adam başka sosyal bilimlerde olduğu gibi tarih metodolojisi içinde gayet olması gereken bir şey. Herhangi bir dini grubu besleyen, hani o dini benimseyen sosyal grubun tarihte, hani benim bazı videolarda görmüşüm, dikey ve yatay eksen, yani dikey eksey zaman, yatay eksey coğrafya. Dikey eksende bin bilmem kaç yılında, yatay eksende bilmem neredeki coğrafyada, o koordinat sistemindeki gibi. Hani yatay ve dikey enlemdeki, yatay ve dikey olarak konunun incelenmesi tarih metodolojisi açısından artık kabul edilmiş, çok basit bir gerçekken konu din araştırmasına, din tarihine gelince bütün gerçekler unutuluyor. Kitapta yazan ve bunu uygulayan birkaç tane grubun inhisarına kalıyor yani. Garip. Neyse. İkinci olarak, hocanın tekliflerine ikinci olarak, Türkiye'deki ideolojik kamplaşmalar sebebiyle Türk dinler tarihi konusunda bugüne kadar üretilmiş ve maalesef çeşitli kesimlerde, hatta bilim çevrelerinde dahi yerleşmiş yanlış tezlerin bir an önce tashihi yoluna gidilmelidir. Bunlar nelerdir? A. Yani bu ikincinin bir. Bu tezlerin birincisi Türklerin en eski ve orijinal dinleriyle ilgilidir. Bir defa Türklerin en eski ve orijinal dinlerinin şamanizm olduğu konusundaki eski tez ile buna tepki olarak doğan Türklerin İslam'ı kabul etmeden önce de tek tanrılı dine mensup oldukları şeklinde tezin yeniden gözden geçirilerek çok ciddi eleştirilerinin yapılması bizce kaçınılmazdır. Çünkü yeterli ikna edici veri yok. B. İkinci yanlış tez ise Türklerin İslam'ı kabulü ile ilgili halen resmiyette olan tezdir. Buna göre Türkler kalabalık kitleler halinde topyekün ve kısa bir zaman içinde problemsiz olarak bu dini benimsemişlerdir. Çünkü zaten daha önce de tek tanrıya inanmaktaydılar. İslam'ın yüksek esaslarını hemen kavramışlar. Bu sebeple de büyük çapta Sünni anlayışı tercih etmişlerdir. Sünnilik dışı cereyanlar ise sonradan bölmek amacıyla Türkler arasına sokulmuş sapık inançlardır. Bugün bilimsel araştırmalar bu tezleri ciddi bir biçimde sarsacak verileri önümüze koyabilmektedir. Gerçekten de öyle. Oysa modern Türk tarih araştırıcına bakıldığı zaman Türklerin İslam'a geçişi gibi hem Türk hem de dünya tarihinin çok önemli bu dönüm noktasının birkaç denemenin dışında hiçbir kapsamlı ve ciddi araştırmaya konu olmaması çok şaşırtıcı görünüyor. Gerçekten öyle. Yani biz bilmem kaç yıl önce durduk,
at üstündeyiz, konar göçeriz, savaşçıyız, daha tek başka inançtan çıkmamışız. İslam'ı gördük. Bugünkü bizim kaloriferli, kombili evinde oturan siyasal İslamcı amcanın hani İslam'ı sadece 5 vakit camiye gidip namaz kılmak ve birilerini tekfir etmek olarak anlayan, böyle çok konforlu, cihat dediğin şeyi sadece şeyden paylaşım yapmak zanneden bir kafa öyle kendi gibi Müslüman oldu. Öyle sünni adamdı. Yani bu adamlar at üstündeydi, savaşıyordu, temizlik, ritüel, onların anladığı gibi vakit bile anlamıyordu. Ya gerçekten bizim bugünkü Müslüman zihni e, zaman algısını çok kaybetti. Hani kimindi o ya? Ahmet Hamdi Tanpınar'ın da Saatleri Hayatlama Enstitüsü müydü? Yoksa o Beş şehirde miydi? Bu zamanla ilgili konuyu anlatan, affınıza sığınıyorum, hatırlayan olursa yoruma yazsın. Hani Müslüman saati diye bir saati anlatıyordu. Yanlış hatırlamıyorsam Ahmet Hamdi Tanpınar. Yani zaman kavramı senin yaptığın ritüellerle alakalıdır arkadaşlar. Sen sabah 8 akşam 5 çalışıyorsan bir süre sonra zaman algının, mesafe algının o zaman algısı içinde değiştiğini görürsün. Kısaca örnek vereyim. Bugün sen sabit bir noktada evinde oturup günde 5 vakit namaza gidiyorsan, yani merkezinde bir oturduğun yer var ve kendi sosyal ilişkilerini o çevreye göre, ekonomik, sosyal, ticari ilişkini o çevreye göre ayarlıyorsan senin zaman algın daha statiktir. Ve sen gayet buna uyabilirsin. Ama kendi algınla bu adamları yargılamayacaksın. Bu adamlar yerleşik hayata geçmeleri 600-700 yıl sürdü. Bu adam aynı yerde 2 gün konaklamıyor. Bu adam sürekli at üstünde bir yerlere gidiyor. Bu adamın vakit namazı dediği şeyle senin aynı değil. Bu adamın kıblesi sürekli değişiyor. Yani senin kıblen, hele 5 kuşaktır aynı mahallede oturuyorsan senin kıblen hep aynı. Değişmiyor. Bu adamların kıblesi sürekli değişiyor. Bu adamların yaşadıkları coğrafya değişiyor. Lisan değişiyor. İnsan tipi değişiyor. Algıları değişiyor. Sen böyle bir algı karmaşasında, böyle bir sentezin içinden senin anladığın manada statik, siyasal İslamcı, böyle konformist bir İslam düşünüyorsan işte yanılıyorsun. Mevzu o değil. Ben bu arada yanlış anlamayın arkadaşlar. Sizin İslam'ınız o değil, kötü. Bunların İslam'ı iyi. Hani heterodoks İslam asıl İslam'dır, Sünni İslam. Ona girmiyorum. Arada bir algı yanlışlığı var, bozukluğu var. Onu anlatmaya çalışıyorum. Hani böyle bir şey yok resmi tez. Bu resmi tezi yapanlar işte bu dediklerime biraz düşünmeleri gerekiyor. Neyse. Üçüncü CSS tez. Söz konusu yanlış tezlerden mühim bir kısmı da işte tam bu noktada. İslami dönem Türk tarihinde Türkler arasındaki sünnilik dışı cereyanlarla alakalıdır. Nitekim daha yakın zamanlara kadar gerek Türk tarih araştırmacılığına gerekse eğitimde kesinlikle bahsi edilmemesi gereken, üstü kapatılması tercih olunan bu konu 1990'lara doğru ağırlıklı olarak belli sebeplerle Türkiye'nin gündemine girdiğinde çok çeşitli ve tamamıyla bilim dışı tepkiler ortaya koydu. Bu da bizim işte heterodoks İslam dediğimiz Alevi, Bektaşi kültü. Yani bizim Sünni dışındaki bütün her şey gibi. Ama halbuki öyle değil. Biz gerçekten, ve bu arada bir şey söyleyeyim, yani Osmanlı ilk kuruluşu kanalda tarih sekmesine bakarsanız Paul Vitek'in işte o Gaza ideolojisini anlattığı birkaç kitabı var kanalda. Başka tarih kitaplar var Osmanlı'nın kuruluşuyla ilgili. Sencer Devletçioğlu'nun incelemeleri var. Onlara bakarsanız yani Osmanlı ile bugün övünenler, Osman Gazi ile, Orhan Gazi ile, o Balkan fütuhatlarıyla falan filan övünenler, ne bileyim Anadolu Selçuklu Devleti'nin işte Haçlı ordularını zora sokan, Anadolu'yu, Kudüs'ü koruyan asıl Kılıç Arslanlar, Alaaddin Keykubatlar, değil mi? Bunları eğer ön plana alacaksanız bu insanlar sizin anladığınız manada İslam'dan ziyade sanki heterodoks İslam'a daha yakında arkadaşlar, onu söyleyeyim yani. Bu şey demek değildir. Heterodoks İslam asıl İslam, Sünni İslam kötüdür demek demiyorum. Bir şeyleri yargılamadan önce, kendinize yontmadan önce tarihi gerçekliklerle yüzleşmekten bahsediyorum. İkinci makalemiz. Tarihsel süreç içinde Türklerin İslam yorumu. Bu yazı kitabın bundan önceki baskılarında yer alan aynı başlıklı yazının güncelleştirilmiş versiyonudur. Alt başlığı ne? Tarih boyunca Türkler ve İslam problemine genel bir bakış denemesi. Hoca gene bir fikir jimnastiği yapıyor. Büyük ihtimal bir önceki makaleyle çok benzer noktaları vardı. O yüzden burada hani yormamak adına bir şey seçmemişim. Sadece durumun özeti diye şurayı belirtmişim.
Bugün Türkiye akademik tarihçiliğinde Türklerin Müslüman oluşu konusunda hala Fuat Köprülü'nün ve Osman Turan'ın çizdiği genel çerçeveden çok fazla dışarı çıkmış değildir. Osman Turan ve Hakkı Dursun Yıldız'ın kitapları Zekeriya Kitapçı'nın eseri istisna edilirse 80 yıllık Türkiye modern tarihçinde hala tek kalmışlardır. Böyle olunca Türkiye sosyal bilimciliğinin bıraktığı bu boşluk özellikle 1990'lardan itibaren zamanın konjonktürel şartlarının sevkiyle amatör popüler tarihçiliğin ideolojik spekülasyonlarıyla doldurulmaya başlanmıştır. Bunun sonucunda Türklerin Müslüman oluşunun tarihlerindeki en büyük yanlış veya onların şereflendiren en büyük olay olduğu şeklinde iki karşıt tez ortaya çıkmıştır ki bunların zaman zaman hala gündeme geldiği görülür. Kısacası Türk sosyal bilimciliği bu meseleyi artık ideolojik ve duygusal düzlemden bilimsel ve soğukkanlılık düzlemine aktarmayı başaramamıştır. Bunun temelinde ise elit kesimde Tanzimat'ta başlayan iki başlı kültürel referansların yani Batı ve İslam olduğunu söylemek gerekir. Türkler nasıl Müslüman oldu? Şu kadarını söyleyebiliriz ki mevcut bilimsel veriler çerçevesinde bile Türklerin İslam'a geçişinin ne milliyetçi muhafazakar tarih tezinin ne de karşıt tezlerin ileri sürdüğü gibi olmadığı, yani Türklerin Müslüman olmadan önce de İslam'a çok yakın dini inançlara sahip oldukları, bu sebeple ona hiç yabancılık çekmeden ve direnmeden kolayca uyum sağladıkları. Mesela bu tezin saçmalığı şurada arkadaşlar. Bu tezin saçmalığı şu. Bunu savunan insan İslam'ın bir yorumunu dayanıyor. Yani İslam deyince zannediyor ki kafasındaki yorum herkesin kabul ettiği İslam. Hani Türkler tarihten beri işte ne diyor? Karşıt tezin ersürü neydi? Türklerin Müslüman olmadan önce İslam'a çok yakın dini inançlar. Hangi İslam'ın dini inancına bu? Yani büyük ihtimal bunu diyen adam böyle çok işte Eşari değil. Çok büyük ihtimal Maturidi. Hanefi mezhebine mensup. Hanefi mezhebinin de büyük ihtimal işte Nakşi tarikatının Halidi kolu falan gibi. Hani böyle bu kadar hani Sünni deyince şey de değil yani büyük ihtimal Maliki ya da Hanbeli de değil. Ya da Sünni deyince itikat mezhebi olarak Eşari de değil büyük ihtimal bunu diyen adam. Bunu diyen adam çok dar bir İslam kalıbından konuşuyor. Yani bu tezin olmadığı, gerçek olmadığı, bu tezin nasıl derler eleştiriye açık olduğu buradan bile belli. Çekmeden ve direnmeden kolayca veya büyük baskılar ve katliamlar sonucu ve zorla İslam'a sokuldukları. Bu tez de işte gene dökülen bir tez. Neden? Çünkü baskıyla bir dine giriyorsun ve 1000 yıl o dinin sancaktarlığını yapıyorsun. Yani gerçekten inanmadan. Nasıl inandığın önemli değil. Bak bir önceki dediğimle çelişik bir şey söylemiyorum. Nasıl inandığını fark etmeden neye inanırsa inansın. İnanmadan 1000 yıl bu zulüm, bu zulüm diyorum. Yani bu cefa, bu eza çekilir mi? Yani o yüzden Müslümanlar gerçekten belki hani biraz abartı olacak ama kendim Türk olduğum için söyleyeyim. Hani Türkler İslam'ı hangi şekli olursa olsun öyle riyadan en uzak şekliyle benimseyendir. Son 100-150 yıla kadar bizde münafık yoktu arkadaşlar. Ben ona inanıyorum. İslam'ın bir modeline inanıyordu ve inanan gerçekten inanıyordu. İslam'ın o doğru olduğu şekline, doğru olduğunu düşündüğü şekline kalpten inanıyordu. Müslümanlığın o temiz hali derken inanç meselesi olarak demiyorum. İnanmanın saf hali Türklerde her zaman çok fazlaydı. Bugün ben de orada olduğumu düşündüğüm için bunu söylüyorum. Ama son 100 yıldır bize bir şey oldu. Bir riyakarlık, bir münafıklık, bir sözüyle yaptığıyla şey tutmama, bir siyasal İslam dediğimiz kavram. Siyasal İslam deyince bazı arkadaşlar kızıyordu bana, hatta eski yorumlarda artık gelmiyor ama siyasal İslam deyince arkadaşlar Kemal Haşim Karpat gibi bir hocanın şu kalınlıkta İslam'ın siyasallaşması diye bir tarih kitabı var. Tavsiye ederim. Hani ben onu okudum ama tekrar okuyacağım. Kanalda da incelemesi yapacağım. Bu kadar bir kitap. Hani Kemal Haşim Karpat'ın kanalda oynatma listesi var. Bakmanızı tavsiye ederim. Orada mesela bir iki eksik kitaptan biri odur. İslam'ın siyasallaşması. Yani gerçekten siyasallaştı İslam ve nasıl olduğu hakkında ben yorum yapmayayım. Ama en azından şunu söyleyebilirim. Hani samimiyeti kayboldu. Sosyal tabu demişim. Müslümanlaşmanın özellikle de göçebe kesimde oldukça yüzeysel bir seyir takip ettiği gösteriyor. Bu noktada İslam'ın Türkler arasında nasıl bir zeminde yayıldığını, bu zeminin siyasal, sosyal, ekonomik ve dini kültürel yapısını bilmenin, İslam'ın bunlardan nasıl anlaşılıp yorumlandığı, ne gibi biçimler aldığı konusunu anlamak bakımından büyük önemi vardır. Çünkü İslam öncesi dönemin bu sosyal tabanı büyük ölçüde İslam'ın bu tabanda aldığı biçimi de
tayin eden en etkili tarihsel faktördür. Buraya mistisizm diye not düşmüşüm. Aşağıda görüleceği gibi eğer İslam Orta Asya'daki Türk toplulukları arasındaki tasavvufi bir nitelikle girip önemli ölçüde bu niteliği koruyarak yayılıp geliştiyse bunun bir sebebi bu İslam yorumunun mistik bir nitelik arz etmesi olduğu kadar diğer bir sebebi de söz konusu bu İslam öncesi sosyal tabanın daha önceki dinlerin mistik karakteriyle çok yakından ilgili bulunmasıdır. Biz Türkler İslam olmadan önce Orta Asya'dan gelene kadar hani o şeyden çıkıp Karakurum'dan Moğolistan bugünkü Çin'le Moğolistan'daki arada bir yerde çıkıp Mavera Orta Asya, Mavera Nehir, İran üzerinden Anadolu'ya gelene kadar birkaç tane Maniheizm'den tutun da işte eski Zerdüştlük'ten tutun da hani anlatabiliyor muyum? Budizm'den tut da Hristiyanlıktan, Yahudilikten tut da birçok dine girdi çıktı ya da temas etti Türkler. Ve bunları hep böyle kendi kültürlerine, göçebe kültürlerine uygun, daha böyle yüzeysel kitabi değil şifahi, daha böyle yerleşik teolojik tartışmalardan ziyade nakil üzerinden aldı ve uygulamaları diğer geçmiş birikimlerinin tortuları gibi üst üste bindi. Onu gözden kaçırmadan inceleme yapmak lazım. İslam'ın Türkler arasında aldığı popüler şekiller arasında anlamak bakımından olduğu kadar bu popüler şekillerin en güçlü temsilcisi tasavvufun bir takım değişik tarikatlar halinde hemen bütün Türk devletlerinde günümüze kadar güçlü bir biçimde yer bulmasının sebeplerini kavramak açısından asla gözden tutulmaması gerekiyor. Bu tasavvuf meselesi. Hocanın zaten tasavvufla ilgili müşahhas bir monografisi var. Bir kitabı var. Kanalda incelemesine bakabilirsiniz. Neydi? Tasavvuf, velayet ve kainatın görünmez yöneticileri galiba. Demek ki İslam'ın Türkler arasında yayılışı doğrudan doğruya Araplar vasıtasıyla olmaktan çok büyük ölçüde İranlılar kanalıyla ve mistik bir yorumla vuku bulmuştur. Gerçekten de öyledir. Türklerin İslam yorumu başlığı arkadaşlar. Kanaatimizce Türklerin İslam yorumunu Orta Asya'dan Balkanlara kadar uzanan geniş coğrafya ve tarihsel süreç içerisinde birbiriyle eş zamanlı ve paralel olarak gelişen biri Sünni yani parantez içinde Ortodoks, diğeri gayri Sünni yani heterodoks İslam yorumu olmak üzere başlıca iki paralel süreçte takip etmek tarihsel bir zorunluluktur. İşte ama klasik tez ne diyor? Bunlar Sünni yani Sünni dışı gayri Sünni olan ortodoks şeyler bize sonradan empoze edildi. Yoktu Türklerde falan. Yok bu başından beri vardı. Sonra yerleşik hayata geçti de devlet kurdukça bu da oldu. Çünkü bu şehirli, bu göçebe. İkisi de var mıydı Türk toplumunda Selçuklulardan beri bu zamana geldiğimizden beri? Vardı. O zaman ikisi de vardı ve at başı geldiler. Çünkü bu zorunluluk tarihsel sürecin zamanımıza kadar aynen bu şekilde cereyan etmesinden ileri gelmektedir. Türkler ve Sünni Ortodoks İslam. Gerçekte Karahanlılardan Osmanlılara kadar hemen bütün Türk devletlerinin ve bu devletlerde çoğunluğun yerleşik halkın Sünni İslam'ı resmen kabul etmelerinin bizce çok muhtemel 3 tarihsel, bak dinsel değil arkadaşlar, teolojik değil. Hoca bir tarihçi. Hoca ilahiyat mezunu olabilir. Arapçası gayet iyi olabilir. Ama hoca bir tarihçi ve gerçek bir tarihçi. O yüzden ne diyor? 3 tarihsel sebebi vardır. Birincisi, ilk Müslüman Türk devletlerinin onların meydana çıkmasından az bir zaman önce her bakımdan güçlü bir şekilde Sünni İslam'ın yerleştiği Maveraünnehir yöresinde kurulmuş olmalarıdır. İkincisi, Sünni İslam'ın yaklaşık 300 yıllık gelişmiş ve kurumlaşmış bir siyaset geleneğine zamanına göre hayli sistematik ve mütekamil bir hukuk düzenine ve epeyce işlenmiş yazılı bir teolojiye sahip bulunması. Kısaca çağın bir Müslüman devletin ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir yapılanma imkanını sunabilmesi. Hoca burada dikkat ettiği tarihsel mesele de şu. Devlet kuracaksan o devleti yönetecek yazılı kaidelerin olmalı. Hukuk kuralların olmalı. Artık yavaş yavaş Orta Asya'dan bu tarafa geldikten sonra devlet algısı değişiyor. Biz Orta Asya'da daha şifai kültüre, göçebe kültüre uygun bir konfedere imparatorluk şeklinde devletlerimiz varken onun da kendine has güzellikleri, özellikleri, artıları, eksileri olabilir. İptidai bir şey olarak demiyorum. Coğrafyaya uygun bir devlettir ve o coğrafyada ileridir. Burada ileri geri konusu yapılmaz. Yapılmamalı da zaten. Ama bu tarafa geliyorsan yerleşik devlet mekanizmalarının olduğu yerde yazı lazım. Yazının olduğu yerde hukuk lazım. Hukukun olduğu yerde hiyerarşi lazım. Bir yere asker, subaşı, kadı göndermen lazım. Bunları denetleyen başka bir mekanizman olması lazım. Ve bunlara cevap veren bir hukuk sistemin olması lazım. Klasik çağda da hukuk neyden çıkıyordu arkadaşlar? Dinden çıkıyordu. Sadece bizden değil. Avrupa'da da böyleydi. Avrupa'da da Hristiyan teolojisinden hukuk çıkıyordu ve o da kendi içtihatlarını yapıyordu.
Anlatabiliyor muyum? Haliyle neden bizimkiler özellikle yerleşik düzene geçen Karahanlılardan beri Türk devletleri Sünni İslam'ı seçti? Çünkü onlar geldiğinde hazır buldukları böyle bir yerleşik müktesebat vardı. Ve o müktesebat burada kurulacak devlete daha uygundu. Umarım anlatabilmişimdir. Üçüncü olarak ise Müslümanlığı henüz kabul etmiş bu Türk devletlerinin büyük bir çoğunluğu Sünni Müslümanlığa mensup diğer İslam devletleri arasında ve özellikle Abbasi hilafeti nezdinde meşruiyet kazanma ve saygınlık edinme endişelerini hesaba katmak icap eder. Gerçekten o mesele de önemli. Yani meşruiyet meselesi de var işin içinde. Önemli diye not düşmüşüm. Burada bu konuyla ilgili bir sorunun daha cevabını aramak gerekiyor. Neden Türkler arasında Sünni İslam'ın önemli bir inanç mezhebi olan Eşarilik yahut Şafiilik, Malikilik ve Hanbelilik gibi fıkhi mezhepleri değil de inanç mezhebi olarak Maturidilik ve fıkıhta da daha çok Hanefilik yaygınlaşmıştır? Bu soru gerçekten önemli bir sorudur ve cevabını spekülasyona kaçmadan tam anlamıyla nesnel bir şekilde verebilmek bugün için kolay değildir. Fakat her türlü önyargı ve ideolojik söylemler, yaklaşımlar bir kenara bırakıldığında doğrudan tarihsel olarak bakılırsa şunu söyleme pek yanlış olmasa gerektir. Eşarilik, Malikilik, Şafiilik ve Hanbelilik benzeri daha çok nakli yani kitap ve sünnet kaynaklı nasları temel alan Sünni mezheplere kıyasla Hanefilik ve Maturidilik gibi gerek inanç, gerek siyaset, gerekse hukuk alanında Sünni İslam'ın daha rasyonel bir temele oturan yorumunu Orta Asya'dan Balkanlara kadar hemen bütün Türk dünyasının yerleşik kesimleri için daha pragmatik ve pratik olduğu, dolayısıyla dünyevi bir niteliğe sahip bulunduğu için tercih edilen bir konum kazanmış olabilir. Bak çok net. Yani buna Arnold Toynbee'nin yanlış hatırlamıyorsam kitaplarında geçiyordu. Hani Kuzey İslamı ve Güney İslamı diye bir ayrım yapıyor. İşte inançta eşarilik demin zaten anlatırken demiştim ya hani tam hoca orayı da gelmiş onu da anlatmış işte. Yani bugün işte Türkler çok zaten İslam'a yakın bir inança dahillerdi. O yüzden kolayca İslam oldu diyenler yani eşari itikadıyla iman etmiş ya da ve Şafii fıkhına tabi insanlar değil. Genelde kim bunlar? Çok dar bir alan diye anlatmıştım ya işte o. Nedir o? İşte Maturidi itikadıyla iman etmiş. Hanefilikin bir koluyla da falan. Tarik koluyla özellikle başka bir tarikat koluyla da şey yapmış. Halbuki görüyorsunuz İslam deyince Sünni İslam bile çok genişken içinde bir de bunun şey var yani heterodoks İslam dediğin şeyler var. O bir sürü mevzular. Ve bu çok net bir ayrım. Ve bu ayrım dikkat ettiyseniz kitaptan, kültürden gelmiyor. Yani şeyden gelmiyor. İslam'ın teolojik özünden gelmiyor. Tamamen coğrafyayla, günün şartlarıyla alakalı bir şey. Anadolu Selçuklu Sünni demişim. Merkezinde Türkiye Türklerinin bulunduğu Batı Türkleri arasında Sünni İslam yorumunun gelişmesi ve yayılması açısından asıl Büyük Selçuklu döneminin önemini vurgulamak gerekir. Çünkü Anadolu Selçukluları her ne kadar Büyük Selçuklular karşısında asi evlat konumunda bulunsalar da bu açıdan babalarının yolunu terk etmemişler. Devlet ve yerleşik kesim itibariyle bak ama ne diyor bak devlet ve yerleşik kesim itibariyle büyük ölçüde Sünni İslam yorumunu korumuşlardır. Aynı Ahmet hocamızın metodundan gidersek hemen şurada bir soru sorulabilir. Devlet ve yerleşik kesimi itibariyle diyor ya hemen şunu soralım. Anadolu Selçuklu Devleti'nde yerleşik hayata geçen yani devlet ve yerleşik kesim yüzde kaçtı? Buradan bir soru sorarak peki bunların yüzde kaçı İslam'ın hangi Sünni yorumu hani Hanefiliğin hangi Sünni'nin hangi fıkhi mezhebini benimsiyordu sorusu. Anlatabildim mi? Bunlara da cevap verilmeli. Heterodoksiye karşı 16. yüzyıla kadar görülmeyen bu radikal tavır alışın sebebi teolojik bir tartışmadan ziyade yani öyle kitabi, sözsel, münazara değil. Siyasi yani Safevi propagandasına karşı kendini ve topraklarını savunma amacına yönelik idi. Nitekim İslam tarihinin dikkatli bir incelemesi Sünni İslam'ın tarihinin belli dönemlerinde görülen bu daralmaların Türkiye'de zaman ile sürüldüğü gibi Sünni İslam yorumunun ana karakteriyle ilişkilendirilmesinden çok ilgili dönemlerin siyasi ve sosyal konjektüründeki krizlerle sıkı sıkıya bağlantılı görülmesi gerekir. Türkler ve heterodoks yani gayri Sünni İslam.
Türkler arasında Sünni İslam kısaca yukarıda genel bir perspektif içinde özetlemeye çalışıldığı şekilde bir gelişme gösterirken öte yandan Arapça bilmek bir kenara, okuma yazma dahi bilmeyen, hayvan sürülerinin ardında sürekli yer değiştiren göçebe Türk topluluklarının arasında ise değişik bir İslam yorumunun geliştiği görülüyor. Ve bu oran az olamaz çünkü o dönem yerleşik düzen yok arkadaşlar. Haliyle biz şöyle bir teori ortaya atsak, İslam'la ilk tanışan, müşerref olan Türklerin heterodoks İslam dediğimiz oranı Sünni daha yüksekken günümüze yaklaştıkça, yerleşik hayata geçildikçe, ekonomi ilişkileri, rasyonel düşünce değiştikçe, şifai kültür, yazılı kültüre geçtikçe şunu diyebiliriz. Heterodoks İslam'ın ağırlığı Sünni İslam'a doğru kaydı. Bunu dersek bir teori olarak, sınanmaya muhtaç bir teori olarak olabilir. Göçebe Türk topluluğu arasında değişik İslam yorumları geliştiği görülüyor. Gerek dayandığı sosyal taban, gerekse bu tabanın yapısal nitelikleri ve buna bağlı hayat tarzını oluşturduğu yorum tarzı bakımından Sünni İslam yorumundan da birçok önemli farklılıklar bulunan bu İslam yorumunu heterodoks İslam olarak adlandırmak yanlış olmayacaktır. Özetlemiştim. Burada önemli altını çizmemiz gereken nokta şudur. Bu heterodoks İslam göçebe Türkler arasında dışarıdan getirilmedi veya o zamanki İslam dünyasında mevcut bir takım heterodoks mezhepler gibi yıllar yılı süren teolojik tartışmaların arasında oluşmadı. Bu heterodoks İslam yorumu Türklerin arasına zaten önceki dinlerin vasıtasıyla alışmış bulundukları mistik bir nitelikle giren İslam'ın geniş çapta eski dinlerin kalıntılarıyla bunların mitolojik şifayı gelenekler haline saklayan sosyo-kültürel bir zeminde birleşerek değişime uğramasıyla zaman içinde meydana geldi. Tam bu noktada hocanın kanalda var. Evliya Menakıbnameleri diye bir kitabı var. Onu incelemiştim ben. Orada bu katmanlaşma, bu hangi dinlerden nasıl ortak noktalar var ve İslam'a dahil olmuş eski Türk inançları, onu bakabilirsiniz. Bu heterodoks İslam yorumunun en dikkat çekici yanı göçebe Türkler arasında İslam'dan önce mevcut olmuş olan bazı dinlerin kalıntılarını Orta Asya'dan Balkanlara uzanan bir zaman ve mekan boyutunda İslami kavramların içine birleştirip yoğurarak kendiliğinden tabii bir şekilde oluşan bir senkretizm, yani bağdaştırmacılık olmasıydı. Bunun çok tabii bir sonucu olarak da bu İslam yorumunun Sünni İslam gibi ince ince işlenmiş ve gelişmiş sistematik yazılı bir teolojisi yoktu ve hiçbir zaman da olmayacaktı. Şifai kabile kültürü geleneklerin kalıpları uyarınca yine tabii olarak daha çok mitolojik bir karakter arz ediyordu. Bu İslam yorumunda ağır tabiat şartları altında sürdürülmekte olan konar göçer hayatla uyuşamayan şer'i emir ve yasaklar pek yer bulamıyor haliyle. Onların yerine eski ritüeller görünür de bir İslam cilası altında geniş ölçüde varlığını sürdürmeye devam ediyordu. Ama yine söylüyorum, bu insanlar daha az Müslüman değildi. Ben buna kızıyorum işte. Hani bu insanlara daha az Müslüman, bunlar ne kadar Müslüman diyor. İşte kendini bir yere konumlandırıyor. Onun Müslümanlığını tartıyor. Sen kimsin diyorum ben onlara. Hani o adamların İslam'a yaptığı hizmeti sen yaptın mı diyorum. Mesela bu adamlar ömrü at sırtında geçti ama bir avuçken Anadolu'da, hani şöyle söyleyeyim, bunlar bir adamlar geldi, Süleyman Şah Anadolu Türk Devleti'ni kurdu. Oğlu Kılıç Arslan Haçlılarla mücadele etmek zorunda kaldı. Daha doğru düzgün Anadolu'da devlet kuramamışken kaç yüz binlik Haçlı ordusunu Anadolu'da gerilla harbiyle, bölgesel harplerle o kadar yıprattı ki adamlar Antakya'dan Kudüs'e gidemedi. Şimdi bu adamların inançları senin anladığın manada çok da kitabi bir şeye oturmuyor diye daha az mı Müslüman oldu bu adamlar? Sen bu adamlardan daha mı fazla İslam'a hizmet etmiş oldun? Bizim Osmanlı ile Balkanlara ilk gidenler bu adamlardı. Baba İler İsyanı'nı, hocanın kanalda Baba İler İsyanı kitabını inceledik. Orada var. Türkiye Selçuklu Devleti'ni yıkan, bu yerleşik düzene karşı olan Baba İlyas-ı Horasani ve ondan sonra gelenler, birkaç nesil sonra Osmanlı ile beraber Balkanlara gazaya gidenler. Yani dediğim gibi insan birazcık haddini bilecek. İsyan kültürü diye not düşmüşüm. Bu heterodoks İslam'ın bu senkretik ve mistik karakterinin dışında çok önemli diğer bir özelliğinden daha bahsetmek lazımdır ki o da ihtilalci Mehdi bir ideoloji, yani Messiatic Revolutionary gibi bir şey yazmış Fransızca hoca. Kendinde barındırmasıdır. Çok muhtemel olarak eski Mezopotamya kökenli İran Mesiyanik kültürünün bir katkısı olan bu karakter daha 9. ve 10. yüzyıllarda Orta Asya'daki
13. yüzyıldan itibaren de Anadolu ve Balkanlardaki merkezi yönetimlere karşı gerçekleştirilen bir takım dini, sosyal halk hareketlerinde çok belirgin bir biçimde ortaya çıkar. 13. yüzyıl Selçuklu Anadolu'sundaki Babayiler isyanı, 15. yüzyılda Balkanlardaki Şeyh Bedrettin isyanı ve nihayet 16. yüzyıl Anadolu'daki isyanların önemli bir kısmı bu heterodoks İslam yorumunun sergilediği bu ihtilalci Mehdidi ideolojiyi yansıtan tipik Mesiyatik isyanlardır. Dediğim gibi devlete faydaları da olur, zararları da var. Yani bu gerçekten tarihi bir mevzu. Tarihi mevzular tarihi bağlamında incelenmeli ve kimse kimsenin Müslümanlığı hakkında öyle kendini bir yere konumlandırıp yorum yapmamalı. Hazreti Ali kültü diye not düşmüşüm. Bu sentezi hem Sünni İslam'dan hem de 12 İmam Şiiliğinden ayıran temel noktaların başında Tanrı, yani Tanrı inancının kendine mahsus niteliği gelir. İran Melikov'un isabetle teşhis ettiği üzere Ahmet Hoca'nın doktora hocası, Alevilikteki Tanrı anlayışı kısaca Tanrı'nın insan bedeninde şekillenişi diyebileceğimiz hulul inancı çerçevesinde eski Türklerdeki gök tanrı kavramının Hazreti Ali ile özdeş hale getirilmesinden oluşan bir tanrı telakkisidir. Bu sebeple Alevilikte Hazreti Ali tarihsel Hazreti Ali'den çok daha farklı olup Alevi teolojisinin bel kemiğini oluşturur. Bu da bir kısmı Hazreti Ali kültü. Alevilik diye not düşmüşüm. Kızılbaşlık yahut Aleviliğin tarihsel temeli bazen ileri sürüldüğü gibi antik Anadolu kültürü olmaktan çok görüldüğü gibi 10. yüzyıldan beri Orta Asya'dan Anadolu'ya gelinceye kadar yolun üstündeki topraklarda kültürlere temas ederek onlardan aldıklarını özümseyerek yüzyıllar içinde şekillenen işte bu Türk heterodoks İslam yorumudur. Türk tarihinde İslam'ın görüntüleniş biçimleri, İslam'ın şekilleri diye not düşmüşüm. Türk tarihinde İslam'ın görüntüleniş biçimlerinden kasıt kısaca İslam'ı sıradan halk tabakasından sufi çevrelere, sufi çevrelerden ulema kesimine, ulema kesimden devlet mekanizmasına ve devlet siyasetine kadar bu kesimlerin yapısal özelliklerine göre kazandığı bir takım görüntülerdir. Yahut aldığı kategorik biçimlerdir. Bu görüntüleniş şekillerine halk İslamı yani popüler İslam, kitabi İslam yani medrese İslamı, tekke İslamı yani mistik İslam ve devlet İslamı yani siyasallaşmış İslam, siyasal İslam şeklinde başlıca 4 kategoride ele almak isabetli olacaktır. Bu kategoriler geçmişte olduğu gibi bugün de bütün İslam dünyasında aynen mevcuttur. Bu kadar net. Siyasal İslam var. Nerede var? Devlet İslamı, yani devleti ele geçirmek isteyen, devlette yer kapmak isteyen, yani devlet mekanizmasında hak sahibi olmak isteyen insanların kullandığı bir şey siyasal İslam yani. Halk İslamı değil. Bu arada bu dörtlü tasnifi hocamız Osmanlı ve İslam diye bir kitabı var galiba Alfa'da. Alışveriş veya ne okudum kitap videolarında görebilirsiniz. Onu da okudum. Onun da sunumu gelir. İsterseniz talep ederseniz önce gelir. Şu dörtlü tasnifi orada çok detaylı açıklıyor. Osmanlı üzerinden daha da örnekleriyle açıklıyor. Halk İslamı yani popüler İslam. Halk İslamı terimiyle bizim burada anlatmak istediğimiz bir inanç ve bir sosyal hayat tarzı olarak yorumlanan ve yaşanan, İslam'ın kitabi esaslarına belli ölçüler içinde sadık kalmakla beraber daha ziyade geleneksel yaşantının belirlediği kısmen hurafelerle karışık bir Müslümanlık tarzıdır. Bu Müslümanlık tarzı yukarıda anlatmaya çalıştığımız Ortodoks ve heterodoks İslam yorumları temellerinde şekillenir. Başka bir deyişle Türk halk Müslümanın biri Ortodoksiye, öteki heterodoksiye dayanan iki boyutu vardır. Bu yüzden Türk halk İslam'ını yalnızca heterodoks yoruma indirgemek yanlış olur. Gerçekten yanlış olur. Yani halk İslamı deyince sadece heterodoks, gayri sünni İslam değil arkadaşlar. Özellikle hurafeler kısmında heterodoks İslam'la sünni İslam çok çakışıyor yani. Yeter ki hurafe olsun. Hangi yorumuyla olursa olsun daha önce de söylediğimiz üzere Türk halk İslam'ının temel karakteristiği evliya kültü merkezde oluşu, dolayısıyla daha yukarıda da açıklandığı gibi geniş ölçüde mistik bir mahiyet taşıması, başka bir ifadeyle tasavvufi etkilerini şekillendirdiği bir Müslümanlık yorumu oluşudur. Falan. Kitabi İslam neymiş? Kısaca medreseler özellikle Büyük Selçuklulardan itibaren sıkı bir devlet himayesi ve denetimi altında faaliyetlerini sürdürdüler. Kitabi İslam, medrese İslamı.
Bu himaye ve denetim Osmanlılarda dahil hemen hemen bütün Türk devletlerinde medreselerin üstünde eksik olmadı. Böylece medreseler bir yandan devlet İslam'ının yahut bir başka deyişle resmi İslam'ın üretilmesine en büyük katkıyı sağlayan kurumlar konumuna geldikleri gibi öte yandan da Sünni halka sık temasları dolayısıyla onlar üzerinde de etkili oldular. Hoca ilk önce bu dörtlü tasnifi yapıyor. Demin dediğim kitapta daha detaylı var arkadaşlar. Bu dörtlü tasnifi yapıp bunlar birbirine hiç dokunmuyor. Bunlar arasında geçişkenlik yok gibi anlatmıyor. Bunları koyuyor. Sonra böyle aynı bunu dört küme gibi düşünürseniz bu dört kümenin birbiriyle etkileşimini de çok güzel detaylı açıklıyor. Fıkıh diye not düşmüşüm köşesine. Bugün İslam dünyasında halk arasında İslam'ı hemen hemen yalnızca ibadetlerden ve şer'i bir takım başka yükümlülüklerden ibaret basit bir külte indirgemesinde belki bu fıkıh ağırlıklı medrese İslam'ın etkisi söz konusu etmek yanlış olmayabilir. Üçüncü İslam türü bizim anladığımız hocanın tasnifine göre tekke İslam yani tasavvufi yahut mistik İslam. Nasıl medreseler İslam dünyasında kitabi İslam yorumunun üretildiği kurumlar olmuşsa bilhassa 11. yüzyıldan itibaren de yine İslam dünyasında gelişmelerin bir yansıması olarak tekke ve zaviyelerde hemen bütün Müslüman ülkelerde ve bu arada Türk dünyasında mistik İslam yorumunun temel kurumları haline gelmiştir. Bu da tekke İslamı. Bol bol hurafe, bol bol benim gece şeyh gördüm şöyle dediler. Şöyle uçtum böyle uçtumlar. Ben yine diyorum bunu şey olarak söylemiyorum. Art niyet olarak söylemiyorum. Gerçekten adam gördüğü şeye inanıyor da olabilir. Mevzu şu, o inandığı şeyin nasıl İslami bir gerçekliği oluyor? Buna insanlar nasıl inanıyor? Bir adam rüyamda şöyle şöyle bana bu geldi diyor. El aldım diyor falan. Bu adam bunu gerçekten başka bir sanrı şeklinde görmüş olabilir. Çok istediği için zihninde böyle bir fantazi yaratmıştır. İnanmıştır, görmüş olabilir. Görmüş olabilir. Olamaz demiyorum. Yalan söylüyor da demiyorum. Gördüğüne inanıyor olabilir. Benim asıl meselem şu. Çevresinde bunun üzerinde, bunun çevresinde nasıl insanlar buna inanmış ve tarihi böyle bir binlerce kişinin inandığı bir ekonomi de sosyoekonomik bir yapı oluşmuş. Bu bana tuhaf geliyor. Hani bu bana gayri İslami geliyor. Devlet İslamı yani siyasallaşmış İslam. Siyasal İslam var. Ünlem diye de not düşmüşüm. Bir devlet İslam'ından yahut bir diğer ifadeyle Türk devletlerinde bir yönetim politikası olarak bir siyasallaşmış İslam yorumundan bahsetmek pekala mümkündür ki bunun en gelişmiş örneğini Osmanlı İmparatorluğu'na bulmakta çok tabidir. Gerçekten de öyledir. Yani bizim o bugünden geçmişe bakınca bütün o padişahların aldığı fermanlar falanlar filanlar ya da tam tersinden padişahı indirmek istiyorsun, halletmek istiyorsun. Biri çıkıyor ben ferman yazarım, fetva veririm diyor falan. Bunun zaten makam mevki hırsıyla hiç alakası yok. Gerçekten o gariban padişahlar ölmeyi hak etti yani. Tırnak içinde söylüyorum Allah korusun. Yani öyle bir şey değil arkadaşlar. Menfi ya da müsbet. Yani padişahların kullandığı Şeyhülislamların padişahların işine gelecek şekilde fetva vermeleriyle makam mevki sahibi olmak için ihtilalci gruba giren Şeyhülislam altı makamların padişahı halletmek için fetva vermesi de karşılıklı bir yarıştır. Ve bu siyasal İslam budur işte. Yusuf Has Hacib'in 11. yüzyılda kaleme aldığı Kutatku Bilik çok iyi bilindiği gibi antik Hint ve Türk siyaset felsefelerinden esinlenmekle beraber yine de İslami siyaset anlayışın köklü etkisi altında ifade edilmiş bir devlet yönetme, siyaset etme sanatının Türk tarihindeki ilk teorik ürünüdür denilebilir. Devlet her şeyin üstündedir diye not düşmüşüm buraya. Genç yaşında İstanbul'un fethinin kazandırdığı güç ve prestijle aynı zamanda Doğu Roma'nın varisi ve Ortodoks Doğu Hristiyanlığının yeni hamisi sıfatıyla İslam'ı devletle özdeş hale getiriyor. Fatih'ten bahsediyor arkadaşlar. Ancak devlete İslam'ın da üstünde bir mevki tanıyordu. Yani Fatih evliyaydı falan filan diyenler için söylüyorum. Onun zamanında örfi hukukun daha belirgin bir suretle şer'i hukukun karşısına değil, yanına konulması ve önceki dönemlere nispetle daha geniş bir sahaya yayılmasının sağlanması gerçekte bunun bir göstergesidir. Türkler için daima devlettir arkadaşlar. Bir kişinin yorumuydu ya. Kimdi hatırlayamadım ama tarihte hiçbir millet karakterini İslam'ınla birlikte bu kadar birleştirmemiştir. O kaderi İslam'la birlikte yaşamamıştır. Yani karakterini İslam'ın içine gömmemiştir. Onunla birlikte cem etmemiştir gibi bir şey diyordu.
Ama yine başka biri de şunu diyordu. Türkler için devlet her şeyden önce gelir. Yani pardon, Halil Hoca mı diyordu? Herhalde Halil Nalcık'tan duymuştum, şey diyordu. Osmanlı padişahlarından daha İslam'a hürmetkar kimse bulamazsınız. Büyük taviz vermeden İslam'ı kaidelere uyma, İslam peygamberine, şeriata hürmetkardır ama onlar için bile her şeyden önce devlet gelir. Çünkü yani şunu anlayalım arkadaşlar. Türkler olmasaydı, Türklerin devleti, bu devleti savunması olmasaydı İslamiyet'i bugün hani öyle olsaydı böyle olsaydıyla tarih yapılmaz. Ben zaten bunun bir Allah'ın lütfu olduğuna gerçekten inanıyorum. Öyle düşünüyorum kendimce. Hani gerçekten Allah İslamiyet'i dünyada savunsun diye Türkleri getirttiğini düşünüyorum. Ve Türkler bununla gurur duymalılar. Ama Türkler bunu yaparken de devlet mekanizmasının ne kadar önemli olduğunu anlamışlar. O yüzden bazen İslami, gayri İslami görünse bile Türk devleti gene büyüktür, azizdir, saygı duyulması gerekir. Sakın o antimilitarist liboşlara inanmayın. Ya bu çavurda herkes kardeştir falan. Yani bunu derken Avrupa'yı da kastetmiyorum. Yani işte şunlar da kardeş, Müslüman kardeşim falan filan. Yok. Biz kimin ne olduğunu biliyoruz ve bu devlet, bu sadece bugün değil, tarihten bu zamana dışarıyla ya da içeriyle İslam'ı savunmak deyince Müslüman kardeşlerimize karşı da savunduğumuzu biliyoruz. Güya bugün o Müslüman kardeşlerimiz diyenlere. Neyse bak, buralar çok sinirleniyorum. O yüzden biraz kendimi sakin tutuyorum. Neyse, Gaza diye not düşmüşüm. Kurtuluşunu geniş ölçüde İslami gaza ve cihat ideolojisine borçlu olan, kuruluşunu geniş ölçüde İslami gaza ve cihat ideolojisine borçlu olan Osmanlı Devleti yaklaşık 19. yüzyıl başlarına kadar kendine biçtiği bu temel misyonu bu espri içinde korudu. Ne var ki 19. yüzyıl, özellikle Tanzimat sonrası dönem, Osmanlı İmparatorluğu için yepyeni bir siyaset ideolojisinin kapılarını açacak ve eski Müslüman kimliğine daha değişik bir açıdan bakmasına imkan verecekti. Önemli demişim. İkinci Abdülhamit imparatorluğu bölmeye uğraşan Hristiyan Batı'ya karşı hilafeti kullanmayı denedi ve bunda bir dereceye kadar da başarılı oldu. O zamanki Batı siyasi literatüründe panislamizm şeklinde değerlendiren bu politikayı şahsen biz son araştırmaların meydana çıkardığı üzere Müslümanları tek bir Osmanlı hakimiyeti altında toplamaya yönelik olmaktan çok gerçekten Batı emperyalizmine karşı bilinçlendirip uyandırmaya amaçlaması ve bu amaca uygun şekilde hilafeti bir siyaset aracı olarak kullanması sebebiyle hilafetizm diye adlandırmanın daha doğru olacağı görüşündeyiz. Siyasal İslam kullanılır. Hani iyi kullanılır, kötü kullanılır, dış düşmana karşı kullanılır ya da oy devşirmek için halkın aleyhine kullanılır. O ayrı bir konu, o ayrı bir tartışma. Ama siyasi İslam diye bir şey var. Sonuçtan sonra bitiyor. Yeni bir makale. İkinci Abdülhamit dönemi İslamcılığın tarihi arka planı. Klasik dönem Osmanlı İslam'ına genel bir bakış denemesi. Neymiş? Sultan II. Abdülhamit ve Devri Semineri Bildirileri, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul 1994 arkadaşlar. Sayfa 107 ile 124 arasındaymış bu makalemiz. Büyük ihtimal hani benzer şeyler söyleyince çok biliyorsunuz almıyorum. Sufi İslam diye not düşmüşüm buraya. Büyük bir çoğunluğu göçebe bir hayat sürmekte olan, daha önce şamanist, Budist ve Maniheist, mistik kültürlerin tecrübesini yaşamış bulunan, önemli bir kısmı Arapça bilmek bir yana okuma yazma dahi bilmeyen Türk topluluklarının Maveraünnehir'den gelişmiş kültür merkezlerinde yaşayan hemcinsleri gibi kitabi İslam'ı gereği gibi kavrayıp yaşayabilmeleri imkansızdı. Bu yüzden geleneksel şifai kültürün hakimiyetindeki bu insanların İslam'a ısınmaları basitleştirilmiş mistik bir yoldan, başka bir deyişle İslam'dan önce alışık oldukları usullerle gerçekleştirildi ki bu yolu da onlara Horasan Melamiyeti mektebinde yetişmiş Ahmedi, Yesevi ve Halefileri açtılar. Önemli diye not düşmüşüm. Burada bir dipnot var arkadaşlar. Bu mesele diyor. Keşke meseleyi de çizseydim. Kardeşim yani burada. Bu İslam'ın 15. yüzyılın sonlarıyla 16. yüzyılda Anadolu'da bazı konar göçer Türk zümrelerin İslam anlayışlarını geniş ölçüde etkileyen Şii motiflerle bu dönemlerde henüz ilgisi yoktur demişim. Bu mesele Türkiye'de çoğu defa yanlış anlaşılmaktadır. Türk heterodoksisi Şii motiflerle 16. yüzyılın sonlarıyla
15. yüzyılın sonları ile 16. yüzyılın başlarında karşılaşmış olmasına rağmen sanki başlangıcından beri böyle imiş gibi sanılmakta. Hatta bazen heterodoksi kavramı Şiilikle eş tutulmaktadır. Oysa bunun tarihte böyle olmadığı bugün artık biliniyor. Gerçekten biliniyor. Bizim bugün Şiilik, Alevilik dediğimiz şey arkadaşlar Yavuz Sultan Selim'le Şah İsmail arasındaki çaldıran meselesi öncesi ve sonrasında gelişen meseledir. Yani olay hocamızın burada dediği gibi 15. 16. yüzyılın meselesidir. Ama İslam'la biz tanıştığımızda zaten İran üzerinden tanıştığımız ve Büyük Selçuklu üzerinden tanıştığımız için yani binli yıllarda heterodoks İslam dediğimiz şey daha Şiilik, Alevilik kıvamına gelmemişti. Hele hele Bektaşilik falan daha başka bir yerde duruyordu. Halle tarih, mekan hani o dediğim şey zaman ve coğrafya, tarihi ve mekanı tam bilip ona göre konuşmak gerekiyor. Kuruluş dönemi Osmanlı İslam anlayışı Gaza ideolojisi Vitek'e atıf yapmışım arkadaşlar. Bütün bunların anlamı şudur. Beylik döneminde Osmanlı iktidar çevresiyle yönetilen zümreler arasında İslami anlayış ve yorumlayış farkı yoktur. Çünkü yönetenler ve yönetilenler arasında henüz zihniyet farklılaşması meydana gelmemiştir. Tabi ikisi de göçebe. Bizim ilk Osmanlı padişahları da neydi? Osmancık, Kara Osman da normalde göçebe. Orhan da göçebe, Murat da göçebe. Bunların hepsi gaza niyetiyle yola çıkmış kabile şeyhleri, kabile liderleri aslında. Anlatabiliyor muyum? Aşiret liderleri. Daha devletleşme, kurumsallaşma yok. O yüzden halkla şey arasında da bir fark yok. Her iki kesim de aynı sosyoekonomik ve kültürel tabanda yer almaktadır. İşte söz konusu bu farksızlık aşağı yukarı Yıldırım Beyazıt döneminden itibaren toprakların genişlemesine paralel olarak siyasi ve idari yapının kompleksleşmeye başlaması. Dolayısıyla Osmanlı sultanlarının ve bürokrasisinin daha çok kitabı İslam'a dayalı Sünni Müslümanlığın hakimiyetine tabi bir şekilde geçmeleri sonucunda farka dönüşmeye başladı. Farka dönüşecek. Çünkü toprak gelişlendikçe vergi alacaksın, iskan edeceksin, kada atayacaksın. Demin dediğim mevzu arkadaşlar. Ve bunların hepsinin bir fıkıh, hukuku var. Bu hukuk olmadan devlet idare edilmiyor. Ama bu hukukun geldiği kaynağı da sen tarafsız kalamıyorsun. Hani sadece o kaynağın bilgilerini kullanayım ama ben gene eskisi gibi yaşayayım da diyemiyorsun. Bir bürokrasisi oluşuyor. O bürokrasi kendi içinde bir liyakat sistemiyle ya da liyakatsiz o ayrı bir konu ama bir yükselme meselesi var. Bir kariyer meselesi var. Haliyle gitgide halktan uzaklaşıyorsun. Halk hala aynı yerde ama sen kendi içinde uzaklaşıyorsun. Yani başlangıçta her iki kesimi kendine birleştirilen kabilevi halk İslamı yani popüler İslam farklılaşan yönetici kesimde yerine giderek merkeziyetçi bir nitelik kazanmaya başlayan yapı gereğince artık birkaç yüzyıldır siyasallaşma sürecini tamamlamış kitabi sünniliğe bıraktı. 15. yüzyıl bu geçiş sürecini tamamlandı. Bunda daha başlangıçta Osmanlı bürokrasisine ihtiyacı olan elemanları yetiştirmek üzere planlanan ve geliştirilen medreselerden yetişme ulemanın rolü her türlü tartışmadan varestedir yani azadedir. Çünkü bu siyasallaşma Sünniliğin tam bir devlet ideolojisi haline gelmesi onların katkısıyla gerçekleşmiştir. Yani burada daha Orhan Gazi zamanında Bursa'da şey açılıyor ve başına Davud-u Kayseri getiriliyor direkt. Osmanlı Sünniliği ünlem demişim. Burada da Paul Üteke dediğim gibi kanalda bir iki kitabını inceledik. Bakmanızı tavsiye ederim. İşte özellikle 15. yüzyılın ikinci yarısında yani Fatih Sultan Mehmet zamanından itibaren geçerli olmak üzere Osmanlı İslamı denildiği zaman bundan anlaşılması gereken 16. yüzyılda artık her alanda olduğu gibi ideolojik alanda da doruk noktasına çıkan bir devletin denetim merkezi yönetim ve iktidar çevrelerinin tam anlamıyla siyasallaşmış Sünniliği, diğer bir deyişle Osmanlı Sünniliğidir. Yalnız Osmanlı tarihinin değil, genelde İslam ve Türk tarihinin de en önemli olaylarından biri olan bu dönüşümde artık ulema bilhassa Fatih ile birlikte tam bir dini bürokrat konumuna geçmiş ve temel görevi imparatorluğun Müslüman tebaasının dini eğitim ve organizasyonunu gerçekleştirme, hukuki ihtiyaçlarını karşılamanın yanında belki daha fazla iktidarın bütün hareket ve faaliyetlerini meşrulaştırmaya odaklanmıştır. Yani öyle değil. Hani sizin bugünden geçmişe bakıp vay ne kadılarmış, ne Şeyhülislamlarmış falan filan diye övdüğünüz insanlar aslında artık yerleşik bir devlet mekanizmasının yaptığı şeyleri legalize etme meselesi. Yani Yavuz'un Mısır'a gitmesiyle ilgili bir hikaye anlatılır. O çok tam cuk oturuyor konuya yani.
Yavuz Sultan Selim Mısır'a gidecek ama fetva alamıyor. Kaç kişiden fetva istiyor? Yanlış hatırlamıyorum. 40 kişiden mi 50 kişiden mi hocadan üst düzey insandan fetva istiyor. Hiçbiri de bu helal değildir diyor. Müslümanın kanı Müslümanı haramdır meselesi. Yavuz Sultan Selim de o zaman Piri Mehmet Bey, o daha Kalemiye'de, daha sonra Yavuz'un son sadrazamı oluyor. Piri Mehmet Paşa oluyor. Kanuniye'de yanlış hatırlamıyorsam 2 yıl falan Yavuz Sultan'dan sonra ilk 2-3 yılında sadrazamlık yapan Piri Mehmet Bey. Aslında o Kalemiye'den Piri Mehmet Paşa oluyor sonra da. Piri Mehmet Bey fetva verir misin diyor. Veririm diyor. O fetvayı veriyor mesela. Sonra Yavuz diyor ki işte bu 40-50 tane alime. İşte yönetici sınıf diyor. İçtihatlar arasında tercih yapmakta serbest midir? Serbesttir. Tamam, ben bununla amel ediyorum o zaman diyor. Yani şimdi bu gerçekten dini bir mesele mi? Yani 40 kişinin hayır dediğine bir tane kişiyi fetva ver. Zaten bulursun. Sonra o kişiyi sadrazam yaparsın falan. Demin videonun başlarında anlattığım gibi yani padişahları haksız yere hal etmek için cuntaya dahil olan Şeyhülislamlarda ya da padişahın yaptığı işleri legalize etmek için fetva verenlerde ya da bunun tarzı şeylerde hepsi aynı kapıya çıkıyor. Yani bu olayın İslam'la çok alakası yok arkadaşlar. Onu söyleyeyim. İran ve Osmanlı diye not düşmüşüm. İran'da Safevi Devleti'nin kurulmasıyla başlayan Şii propagandaya karşı yeni bir misyon yüklendi. Ehli Rafs'a karşı mücadele. Bu mücadele bir yandan Safevi İran'a, diğer yandan onun Anadolu'daki muhatabı olan konar göçer Türkmen zümrelerine karşı yürütüldü. Dini bir cila altında cereyan eden bu siyasi mücadelenin teorik temeli Osmanlı medreselerinde çok eskiden beri okutulmakta olup Osmanlı Sünniliğine ana istikametini veren 14. yüzyılın ünlü alimlerinden Sadrettin Taftazani'nin eserine Ömer Nesefi tarafından yazılan neymiş? Şerhül Akaid idi. Yazıldığı dönemde şiddetli dini cereyanların etkisiyle genellikle Sünnilik dışı İslam mezheplerine karşı çok katı ve hoşgörüsüz bir takım yargıları ihtiva eden bu kitabın Osmanlı Sünniliğinin tam bir dogmatizme dönüşmesindeki rolünün büyük olduğu kanaatindeyiz. Falan. Benzer yerler oldu herhalde. En son özet. O halde sonuç olarak kanaatimizce şunu söyleyebiliriz. 2. Abdülhamit dönemi İslamcılığı, tabii ki dolayısıyla meşruiyet İslamcılığı, bütünüyle Osmanlı İslam'ına karşı bir tepki hareketidir. Bu yüzden de esas itibariyle modernist yani yenileşmeci bir akımdır. Bu itibarla görünürdeki bütün Batı karşıtı tavrına rağmen yenileşme yanlısı olduğu için Türkiye tarihinde modernist fikir hareketleri çerçevesinde mütalaa edilmelidir. Osmanlı İslam'ı ise yalnız Türk siyasi tarihi ve düşünce tarihi açısından değil, Türkiye İslam'ının geçmiş ve geleceği noktasında da çok ciddi bir biçimde tartışılması gereken, yalnız bilimsel bakımdan değil, pratik olarak da büyük fayda sağlayacak bir meseledir. Osmanlı tarihi araştırıcıları artık bu mesele üzerinde dikkatle eğilmelidir. Günümüz Türkiye'sinde İslami düşüncenin bir tahlil denemesi ve tarih perspektifi. Bu makale kitabın bundan önceki baskılarında yayınlanan aynı isimli makalenin güncelleşmiş biçimidir. Herhalde gene benzer konular olduğu için alıntı almamışım buradan. Önemli demişim buraya. Peygamber zamanında teşekkül eden İslam devleti son Raşid Halife Hazreti Ali'nin şehadetinin hemen akabinde yepyeni bir istikamete yöneldi. Eşitlikçi bir siyasal ve toplumsal yapıdan hiyerarşik ve monarşik bir zihniyete yani saltanat sistemine dayalı bir siyasal toplumsal yapıya evrildi. Bu evrilmenin altında antik Orta Doğu, eski Mezopotamya, Roma ve Sasani siyasal ve toplumsal yapısı yatıyordu. Bu evrilme İslam tarihindeki üstelik İslam'ın getirdiği eşitlikçi öğretiye aykırıydı. Ama zamanın uleması sayesinde başarıyla İslamileştirildi. Emevi ve Abbasi imparatorlukları ile Endülüs Emevi ve Mısır Fatimi devletleri, kısaca sonuncusu Osmanlı İmparatorluğu olan bütün İslam devletleri bu evrilmenin ürünüdürler. Bu devletlerin her biri İslam'ı kendi özel coğrafyalarına ve şartlarına göre yorumlayıp idari, hukuku, siyasi ve iktisadi sistemler meydana getirdiler. Böylece aynı kaynaklardan yola çıkmakla beraber az çok farklı sosyopolitik, sosyokültürel ve sosyoekonomik yapılar ortaya koydular. Bunların hepsi de
kendini Müslüman olarak niteliyor ve İslam adına hareket ediyorlardı. Kanaatimizce Müslüman aydınlar ve düşünürler kendi analizlerini yaparken bugün işte bu kaçınılmaz tarihsel sosyolojik gerçeği daima göz önünde bulundurmak ve ona göre hareket etmek zorundadırlar. Tarihsel bakış demişim burada. Mustafa Öztürk ve coğrafya etkisi diye de not düşmüşüm. İkinci gruptaki yani İslam dünyasının tarihinin, kültürel geçmişinin ve bugünün tanınması ile ilgili problemlere gelince birincisiyle bağlantılı olan bu konu Türkiye'deki Müslüman aydınların dolayısıyla Türk İslami düşüncesinin bir başka zayıf yanıdır. Asırlar boyunca İslam dünyasının batı kesimini temsil etmiş bir imparatorluğun yöneticilerin çocukları olarak Müslüman Türk aydınlarının bugünün İslam dünyasının kültürü, İslam'a anlayış biçimleri konusunda şu son 20 yılda yayınlanan çevirilerden ve kısmi araştırmalardan edinilen yetersiz bilgiler hariç tutulursa fazla bir şey bilmedikleri bir gerçektir. Teşhis yerindeyse bugünün Müslüman Türk aydınları o kadar ileri bir iletişim çağında yaşamalarına rağmen bu konuda pek beğenmedikleri Osmanlı dönemindeki meslektaşlarından daha geridirler. Gerçekten doğru. Adam ben laikim, sekülerim diyor. Lan laik, seküler olabilirsin ama bu senin cahil olman manasına gelmez ki. Yani özellikle siyaset bilimi, kamu yönetimi, ne bileyim uluslararası ilişkiler, zaten ilahiyatı falan söylemiyorum ama tarih, yani bunları çalışan ortalama bir münevver, ortalama bir üniversite hocası, profesörü neyse, yani hele sosyal bilimlerde bir alan çalışıyorsa, sosyoloji, psikoloji hiç fark etmez. Yani İslam'ı nasıl bilmez ya? Hani şey demiyorum, Müslüman olup olmama meselesinden bahsetmiyorum. Bir bilgi nesnesi olarak diyorum, bir süje olarak diyorum. İslam'ı bilmek zorundadır bu topraklarda yaşayan, az çok eli kalem tutan biri. Ama bilmek zorundadır dediğimde o bugün anlattığım işte siyasal İslam'ın anlattıkları şeyleri bilmek zorunda değil. Gerçekten bilimsel veri olarak bu konuyu bilmek zorundadır. Ama bizimkilerde bir şeylik var. Biz neymiş işte laik cumhuriyette yaşıyoruz. Yani çok şükür biz de yaşıyoruz da cahil değiliz yani. Yani cahil olmamamız gerekiyor en azından. Neyse. Üçüncü gruba yani özellikle çağımızda daha da büyük bir önem kazanan Batı dünyası ve Batı medeniyetiyle ilişkiler meselesine gelince ki şimdi buna ne olduğu henüz yeterince kavranmamış ve ciddi bir şekilde tartışılmamış dinler arası diyalog meselesi de eklenmiştir. Bu konudaki en temel problem Batı medeniyetini onun emperyalist yanıyla özleştirerek bütünüyle reddetme, onu asla uzlaşılmaz hasım olarak görme meselesidir. Samuel Huntington'ın tezi benzer durumun Orta Doğu terör hareketlerini İslam'la özleştirerek İslam'a karşı Batı'da da söz konusu olduğunu göstermektedir. Tepkisel olarak ortaya çıkan bu reddediş kanaatimizce İslami düşüncenin kendi dışındaki her kültürle temasını kesmek gibi tehlikeli bir tavırla sonuçlanacağı ve bir anlamda onu bir türlü içinden çıkamadığı donmuşluğa devamlı mahkum edeceği için böyle bir konuma düşmekten olabildiğince kaçmak gerekiyor. Hoca burada 3 ayrı sıkıntılı durumu saymış. Cumhuriyet dönemi Türkiye'sinde devlet ve İslam not almışım miyim? Herhalde ortak şeyler vardı. İslam'dan laik milliyetçi kimliğe dönüşümü belirleyen inkılaplar adım adım ama oldukça kısa bir sürede yürürlüğe konuldu. 1. Osmanlı İmparatorluğu'nda İslam'ın devletle özdeşleşmesinin bir sonucu olarak onun siyasal simgesi haline dönüşmüş bulunan saltanat ve hilafet 22 ve 24'te 2 sene arayla peş peşe kaldırıldı. Bu yeni devlette İslam'ın siyasal gücünden soyutlanması anlamına geliyordu ve hakikaten de çok köklü bir devrimdi. 2. İlk Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nda yeni devletin resmi dini olarak kayda geçen İslam daha sonra bu kaydın kaldırılmasıyla artık resmiyetten düşürülüyor. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi kimliğiyle bağlantısı kesilmiş oluyordu. 3. Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile medreselerin ilgası ise bu genç devlette İslam'ı geleneksel eğitim kurumlarından yoksun bırakarak onun artık bilimsel alanda kendini yeniden üretme yolunu kapatıyor. Böylece eğitim boyutunu da ortadan kaldırıyordu. 4. Osmanlı İmparatorluğu'nda İslam'ı yarı bağımsız finans kaynaklarını oluşturan vakıflar önce kendi kurulan şeriye ve efkaf vekaletine bağlanmış fakat bir süre sonra bu vekaletin de ilgasıyla tamamen siyasal iktidarın denetimine alınmıştı. Bu ise İslam'ı yüzlerce yıllık geleneksel finans kaynaklarının ortadan kaldırılması, başka bir deyişle ekonomik tabanından yoksun bırakılması ve belki de daha önemlisi toplumsal alanda kurumsallaşmanın önüne geçilmesi anlamını taşıyordu.
5. 1924'te Umur-u Diniye Riyaseti, daha sonraki adıyla Diyanet İşleri Başkanlığı kurulmak suretiyle cami hizmetlerine ve halkın diğer dini ihtiyaçlarına yönelik bütün kurumlaşma devletin kontrol ve takibi altına alınmış oldu. Bu İslam'ın da devletin kontrol ve takibine alınması demekti. 6. 1925 yılında tekke ve zaviyelerin, türbelerin kapatılması ise Türk tarihinde esas itibariyle popüler İslam'ın temelini oluşturan tasavvuf kurumunu ortadan kaldırmaya yönelik aynı derece radikal bir başka devrimdi. Böylece İslam 9. yüzyıldan beri bütün İslam dünyasının, bu arada Müslüman Türklerin önemli bir dini ve kültürel kurumu olarak fonksiyon icra eden tasavvuf ve onun teşkilatlanmış biçimleri konumundaki tarikatlar resmiyette ortadan kaldırılarak, gerçekte ise yer altına itilerek mistik boyutundan da soyutlanıyordu. Bu surette son tahlilde İslam'ın kamusal alanın tümüyle dışına çıkarılması süreci tamamlanmış oluyordu. Bizce Türkiye Cumhuriyeti'nin söz konusu İslam politikasının bugün devlet ve toplumca yaşanmakta olan kültürel ve toplumsal rahatsızlıkların kökenindeki şu olumsuzlukları doğurduğunu gözlemlenebilir. 1. Türkiye'de laik, milliyetçi devlet ve batıcı aydın elit ile Müslüman büyük çoğunluk arasında aslında Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde ortaya çıkmaya başlayan antipati, Cumhuriyet döneminde daha da belirginleşmiş, güçlenmiş, hatta bilenmiş, üstü örtülü, karşılıklı ve gizli bir münaferete dönüşmüştür. 75 yıllık Cumhuriyet tarihinde Kemalist elit siyasal iktidarın elinden gitmesini hiçbir zaman boyun eğerek karşılamamıştır. 2. Türkiye'de İslam 1970'li yıllardan beri bazı çevrelerde gerçekten belli ölçüde siyasallaşmıştır. Bunun Orta Doğu'da o tarihlerden bu yana yaşanan siyasal ve ideolojik konjektürle ilgisi bulunmakla birlikte bu konjektürün etkili olması da Türkiye Cumhuriyeti'nin yukarıdan beri açıklamaya çalıştığımız radikal laikliğinin yarattığı tepkilerden kaynaklanmaktadır. Türkiye'de İslam bu partiler tarafından, siyasal İslam ve devlet diye not düşmüşüm köşesine, veya bazı çevrelerce gerçekten siyasete alet ediliyorsa devletin İslam politikasında yanlışlıklar olup olmadığı, Cumhuriyet'in başından beri uygulanan laisizm anlayışının bu yolu açmakta payı bulunup bulunmadığı korkmadan sorulmalıdır. Laikliği korumanın yolu mevcut laiklik siyasetinin halk çoğunluğunda yarattığı tepkiyi kullanarak iktidara gelen siyasal partileri hukuk ve demokrasi dışı yöntemlerle iktidardan uzaklaştırmaktan ziyade bu tür partileri ortaya çıkış ve hatırı sayılır bir kalabalığı arkasına takış nedenlerini anlamaya ve sağ partiler niçin dini siyasete alet etme yoluna saptıkları sorusunun cevabını aramaya yönelmelidir. Bu noktalarda hocadan ayrışıyorum ben ama neyse, yorum yapmayayım. Hani konunun, hani bu çok basma kalıp bir şey de o yüzden. 3. 1000 yıldan beridir bütün siyasal, toplumsal, hukuki ve ahlaki değerlerini İslam'a dayandırmış bir topluma laikliği adeta Cumhuriyet'in yeni dini gibi kabul ettirmeye yönelik bu sert laisizm politikası bir anlamda görünüşte yenilgiyi kabullenmek ve bu politikanın hakimiyetini tanımak zorunda kalan İslam'ın yer altına inmesini adeta teşvik etti. Bu kapatılan tekke ve zaviyelerin, medreselerin açıkta kalmış, tabiri caizse bakiyetüs süyuf ulema ve şeyhlerinin yeni nesillere İslam'ı yer altında öğretmesine yol açtı. Kısmen inanç, ibadet ve ahlak alanına yönelik fıkıh ve tasavvuf ağırlıklı, sistemsiz, hala orta çağın bütün geleneksel özelliklerini taşıyan modern çağın problemlerinden habersiz, en kötüsü de tepkisel bir öğretimiydi. İslam'ın özellikle tasavvuf çevrelerinin varlığını gizlilik içinde sürdürmeye, başka bir deyişle yer altına inmeye mecbur edilmesi şu iki menfi gelişmeyi de beraberinde getirdi. Birincisi, Müslüman kesimler gelişmiş Batı dünyası modernleşen Türkiye'nin su yüzüne çıkardığı çeşitli yeni siyasal, toplumsal, ekonomik ve kültürel problemler karşısında kendi yetersizliklerini görerek bir aşağılık kompleksinin içine girdiler. Batı medeniyetini onun emperyalist yönüyle özdeşleştirme yanlışına düştüklerinden ona karşı belki kısmen haklı olarak güvensizlik, hatta kin ve nefret hisleriyle doldular. 2. Bunun tabii sonucu olarak Müslümanlar aslında dünyaya açılacak ve kendilerini geliştirme yoluna girecek yerde tarihe sığınarak asr-ı saadet özlemi içerisinde İslam'ın parlak dönemlerinin hatırasını anarak psikolojik tatmin yolunu aradılar. Bu, Türkiye'de tasavvufun yeniden bir atılım yapmasına, eski tarikatların yeniden güncel bir hale gelmesine, ayrıca bir takım cemaatlerin ortaya çıkmasına müncer oldu. Yani hocaya katılmadığım nokta şu. Yani işte şöyle uygulanan laiklik politikasıyla bunlar yer altına indi. Tamam. Yer altında da şöyle günümüzden uzak hurafeler anlattılar. Diyor ya özetle. Sanki
yer altına itilmese çok bilimsel anlatıyordu. Sanki Osmanlı'nın son döneminde medreseler çok böyle dünyaya açıktı. Çok böyle günün ihtiyaçlarına cevap veriyorlardı. Dini, vicdani, manevi, metafizik ihtiyaçlara cevap veriyorlardı. Günün sorunlarını çözüyorlardı da yer altına çözüyorlardı da yer altına itildikten sonra hurafe anlatmaya başladılar. Ben hocaya katılmadığım nokta bu. Yani bu insanlar şunlar zaten öyle olduğu için kapatıldı bir yerde. Ama hurafe üretmeye devam ettiler. Yani ne yapacaktın? Bir başka mühim sonuçta radikal laikliğin Türkiye'de radikal İslamcılığın doğuşuna zemin hazırlamış olmasıdır. Bu sebeple Türkiye'deki radikal İslami hareketler bir bakıma laisizm dininin gayrimeşru çocuğudur demek yanlış olmayacaktır. İşte katılmadığım noktalar dedim ya bu. Yani radikal laiklik uygulandığı için mi bu insanlar radikal İslamcı oldular? Zaten bunlar radikal İslamcıydı ve devlet bu problemi artık kesip atmak zorunda kaldığı için mi radikal tedbirler aldı? Hani hoca hep soru soruyor ya, ben de böyle bir soru sorayım mesela. Bunu anlamak için de hemen metodumuzu koyabiliriz. Osmanlı'nın son dönemindeki uygulamalara bakarız. Çok basittir o da. Köleliği kaldırmaya çalıştığında meşrutiyetle birlikte siz şer-i şerife karşı mı geliyorsunuz? Kölelik İslam'da vardır. Siz köle pazarını nasıl kaldırırsınız diye isyan edenleri düşünün. Yani dediğim gibi sanki siyasal İslam radikal değildi Osmanlı'nın son döneminde de diğer altına itilince radikal oldu mu acaba? Yani yer altına itilmeden önce çok bilimseldi, dünyayla bağrışıktı da içine kapanık değildi, hurafe üretmiyordu da yer altına itildiği için mi hurafe üretmeye başladı acaba? Yani burada sebeple sonucu birbirine karıştırma gibi bir husus var. Hocaya katılmadığım noktalar. En vahim sonuçlarından biri de vaktiyle imparatorluk devrinde kendi siyasi, ekonomik, toplumsal, hukuki, sanatsal, edebiyat, mimari ve müzikiyle kurum ve değerlerini üretecek şehirli bir yüksek kültür yaratan İslam'ın Cumhuriyetle birlikte onu besleyen kurum ve değerlerin ortadan kaldırılması ise yerini daha çok hurafeci bir nitelik arz eden rafine bir üsluptan yoksun popüler İslam'a bırakması ve zaman içinde köylü, arabeskleşmesi olmuştur. Burada da yarı katılıyorum, yarı katılmıyorum. Neden? Çünkü Cumhuriyetle beraber Hafız Burhan ne dönemin adamı? Hafız Burhan diyoruz. Rıfat Börekçi, Osmanlı'nın son dönem alimi, Cumhuriyet'in ilk zamanı. Sıralı olarak bakın bizim Elmalı Hamdi Yazır, Cumhuriyet'in hocası. Değil mi? O kitabı yazdığı zaman. Diyanet İşleri reislerinin biyografisine bakın arkadaşlar. Özellikle ilk 3-5 nesildekine. Şimdi hoca gene şey yapıyor. Sanki şey diyor. Hukuki, sanatsal, kurum ve değerlerini öten şehirli yüksek kültür yaratan bir İslam. Zaten o şehirli kültür yaratan yüksek İslam Cumhuriyetle barışık şekilde başka bir mecrada aktı. Haliyle o İslam zaten olduğu kadar vardı. Cumhuriyetle birlikte onu besleyen kurum ve değerlerin ortadan kaldırılması. Onu besleyen kurum ve değerler kaybolmadı. O insanlar hala vardı. Çok basit bir tarihçi örneği verebiliriz. İsmail Hami Danışment. Adam gerçekten Müslüman. Bende çok şey var. Neden Hazreti Muhammed, yani gerçekten Müslüman. İsmail Hami Danışment. Yüksek kültürün rafine bir adam. İsmail Hakkı Uzun Çarşılı. O da öyle. Tarihçilerden öyle. Osman Turan. Gerçekten Müslüman. Nurettin Topçu. Anadolu Sosyalizmi adını getiren adam. Tarikat da ehli. Ama o kendi içinde bir tarikat. Öyle bir şey falan da yok. Yani mevzu şu. O yüksek elit tabaka zaten hala vardı şeyde. Ama işte bu yer altına itilenler zaten demin dediğim gibi zaten radikal bir kısım vardı. Devlet belki bunu önlemeye çalıştı. Ama şimdi sebeple sonuç karıştırılıp böyle yerlere geliniyor. Ben ona bir ayıldıktan sonra artık karşı çıkıyorum. Dikkatli bir göz bu popüler İslami kültürün Osmanlı dönemindekinden gerek kalite gerek estetik nitelik olarak epeyce düşük seviyede olduğunu fazla gayret sarf etmeden görecektir. Doğru. Çünkü oy meselesi olunca siyasal İslam artık devletin elinden çıkıp avamın eline düştü. Eskiden devlet elindeki siyasal İslam bayağı yüksek bir İslam'dı en azından bugünkülerin nazaran. Ama bugün bir oy meselesi olduğu için, seçim meselesi olduğu için iyice ayağa düştü, basitleşti. Türkiye Müslümanlığı bu köylü yani arabeskleşmiş görüntüsünün bütün alanlarla sergilemektedir. Bununla beraber son gelişmeler şehirlere taşınan bu arabesk İslam'ın Müslüman kesiminin sosyoekonomik ve kültürel seviyesinin yükselmesiyle paralel olarak giderek yeniden yüksek bir İslami düşünce, bilim ve kültür üretme sürecine girmekte olduğunu gösteriyor. Yani ben de buraya soru işareti koymuşum.
Şuraya bir şeyler yazmışım. Bence olmadı demişim direkt. Fatih bizi beğenmezdi demişim. Doğru. Fatih bizi beğenmezdi. Hani öyle bir yüksek İslam şeyi görmüyorum arkadaşlar. Gitgide şey yapılmamış bir görgüsüzlük görüyorum. Yani neyse. Yani gerçekten çevrenizde böyle yüksek bir İslam eliti görüyor musunuz arkadaşlar? Siz söyleyin Allah'ınıza verseniz. Gerçi hocam makaleyi ne zaman yazdı bilmiyorum ama gerçekten böyle bir Müslüman Türk düşünürü çıkardı mı bu dönem? Hani son 20-30 yıl. Yani hiç zannetmiyorum. Değişen dünyada İslam'ın batıya dönük yüzü. Günümüz Türkiye Müslümanlığına genel bir bakış. Türkiye Diyanet Vakfı Dünyada ve Türkiye'de İslam ve Müslüman İmajı Sempozyumu 25-26 Nisan 1995. Bu bildiri daha önce de yayınlanmış. Nerede? Türkiye Günlüğü'nde. 35. sayısında. Burada aynı şeyleri söylemişiz arkadaşlar. Şurayı okuyalım. Türkiye Müslümanlığı yaklaşık 1960'lı yıllara kadar her iki kesimiyle de gelenekselci ve muhafazakar yapısını korumaya devam etti. Her iki kesimde Türk Müslümanlığının temel ve tarihsel karakteri olarak evliya kültü merkezli bir Müslümanlık tarzında birleşirler. Bu itibarla Türk Müslümanlığını besleyici kanalı medrese Müslümanlığına, dolayısıyla Sünni Müslümanlık karakterize eden koyu fıkıhçı bir anlayışa uzanıyorsa, diğer kanalı da evliya kültü merkezli meseleye uzanır. Bunları da anlatmıştık. Yeni İslamcıların zaafları diye not düşmüşüm. Ne var ki 1979 İran ihtilalinin önce çıkardığı siyasi ideolojik İslam'ın büyüleyici etkileri İslam'ın sosyal, ekonomik ve kültürel alanlardaki ciddi ve yeni anlayışları içeren yorumlarda oluşan bu asıl İslami uyanışı gölgede ve töhmet altında bıraktı. Ancak bu uyanışın bizce büyük bir eksiği vardı. Bu uyanış Türkiye'nin kendi tarihsel geleneğinden ve bu geleneğe dayalı gerçekçi ve akılcı bir tarih şuurundan kopuktu. Tarih onlar için yalnızca geçmişin parlak günlerin hikayesinden ibaret olduğu için sadece bir teselli kaynağı, gerektiğinde bir sığınak görevini yerine getirmekten öteye geçmiyor. Ufuk açıcı bir rol oynayamıyordu. Tabiatıyla bu İslami uyanış bilimsel bir perspektife dayanmaktan ziyade ideolojik eğilimlerin hakimiyetine girmekte gecikmedi. Bugün Türkiye'de Müslüman aydın kesimi çoğunlukla hala bu zaafla malüldür ve bunun farkında da değildir. Bu tarihsel şuur eksikliği bugün onların bizce en zayıf noktalarından biridir. İkincisi ise ne olduğunu iyi bilmedikleri, bilmeye de pek ihtiyaç duymadıkları Batı'yı tanımamalarıdır. Bu kadar da şeydir yani. Çok önemli. İslam'ın geleceği demişim. Yani yeni İslam'ın zayıfları demişim de İslamların. Hani şeyi okuyorum ben arkadaşlar. Soğuk Savaş dönemi çok bizim bugünkü neslin anlayacağı bir durum değil. O zaman iki kutuplu bir dünya var. Sovyetlerle Amerikan arasında kalıyorsun. Ve 70'lerin 80 öncesi 90 öncesi falan Müslümanların dilinde şöyle bir şey var. Ya Amerika mı sağ mı sol mu kavgalarında sağcıların daha Amerika'ya, solcuların daha Rusya'ya yanlamasının bir sebebi var. Yani solcular niye yanlıyor belli de sağcıların Amerika'ya yanlamasının sebebi şu. Ya en azından onlar kitap ehlidir. Yani bu lafı bilirler. Yani bugünkü insanlar bizim nesle yabancı gelebilir ama o nesil şeyi çok iyi biliyor. Ya en azından kitap ehlidir bunlar. İşte hiç değilse komünistler gibi dinsiz Allahsız değildir. Bunlar kitap ehlidir, güvenilir falan diye. Bugünkü sağcıların Amerikancılığı gene din temelli, siyasal İslam temellidir aslında. İdeolojik tarafı bu. Ekonomik tarafı ayrı tartışılır. İkincisi de bu siyasal İslam'ın sağ tarafın hani cahilliğinden dolayı İran'da devrim olur hemen o falan gazeteler falan ben Anıl kitapları okudum ya da çalışmalar okudum. Yani İran'daki devrimi gerçekten Müslüman devrim falan zannediyorlar. Ya da Afganistan'da olanları falan. O dönemin sağ muhafazakar çevrenin önde gelenlerinin yazdıklarını okuyunca bugünden bakıp da ya bu kadar şeyi nasıl görmezsin? İşte ideoloji gözlüğü öyle bir kör ediyor ki siyasal İslam'da görmüyorsun. Yani onu anlatayım. İşte özet olarak
Türkiye Müslümanlığı çok kısa ve yetersiz olarak panoramasını çizmeye çalıştığımız değişik kesimleriyle genelde bütün İslam dünyasının, özellikle Orta Doğu Müslümanlığının batıdaki bir parçası olarak böyle bir görünüm sergilemektedir. Uzun bir tarihin ve İslam'ın Hristiyan Batı karşısında yüzyıllar boyu savunuculuğunu yapmayı kendine temel bir misyon olarak kabul etmiş büyük bir imparatorluğun içinden gelen ama eskiden savaştığı Batı'yla artık 70 yıldan beridir yalnız kültürel olarak değil, siyaseten ve iktisaden de böyle bütünleşmeyi önüne olmazsa olmaz şart ve hedef olarak koymuş bir Türkiye'de Müslümanlığı çok zor günlerin beklediğine şüphe yoktur. Türkiye Müslümanlığı bu zor günleri ne 9. 16. yüzyıllarda yazılmış fıkıh ve tasavvuf eserleriyle, ne Orta Doğu'nun antik mitolojik kültlerine dayanan halk İslam'ıyla, ne de kendi tarihsel şartlarının ve gerçek anlamda İslam'ın ürünü olmayan ama İslami kavramlar içine oturtularak sloganlaştırılmış siyaset ideolojileriyle, yani siyasal İslam'la kesinlikle atlatamayacağını bilmek durumundadır. Kesinlikle öyle arkadaşlar. Bize yeni bir metafizik, yeni bir anlayış, o İslam'ın özüyle, ha işte dediğim gibi Fazlur Rahman'dır, Mustafa Öztürk'tür gibi hocalara bunlar direkt tekfir etmeyi çok seviyorlar ama ya biz gerçekten günün ihtiyaçlarına cevap veren yeni bir metafizik yaratacağız. Yaratacağızdan ziyade tabii oluşturmak zorundayız. Çünkü kapitalizm insanı aşırı bireyselleştirdi ve insanlar artık ruhi boşluklara derc oluyorlar. O ruhi boşluklarda abuk subuk tarikatlara ve abuk subuk radikal gruplara dahil oluyorlar. Ve iki uç arasında savrulup duruyorlar. Yani şu bir stereotiptir arkadaşlar. Sizin de çevrenizde vardır ve bu dediğim üzerine düşünmenizi istirham ediyorum. Adamın biri var, bir gün sarhoş, ayyaş, birçok günaha bulaşmış. Bir gün bakıyorsun sufi olmuş. Lan oğlum, böyle bunun arasında hiç mi bir yer yok ya, bir skala yok? Ha bir gün hatta bir sahnedeydi, doğuda galiba bir sahnede adam geliyor, işte bizim şeyhimiz şöyle dağları tutar böyle yapar diyor. Ha, babası da, Doğu'nun babası da pışpışlıyor Doğu dizisinde, doktor onun babası ya. Ya tabii diyor, gittikten sonra da ya niye adam öyle dedin falan filan. Oğlum diyor, bu şarapçıydı diyor, karısını dövüyordu diyor. Ha şimdi sufi olmuş. Yani sizin çevrenizde de çok var değil mi arkadaşlar? Bir gün bakıyorsun her türlü haltı yemiş, bir tövbekar olmuş, artık önüne geleni tekfir ediyor. Ya bu olabilecek bir şey mi? İnsan karakteri böyle mi? Hayatınızda böyle zıplamalar var mı normalde? Niye bu konuda oluyor? Çünkü insanlar yalnız, insanlar yardıma muhtaç, insanlar depresyonda, insanlar kapitalist sistemin getirdiği üretim çılgınlığına, hayatta kalma meselesindeki o yalnızlıklarına tahammül edemiyorlar. Ve artık kendilerine bir sığınak arıyorlar. Ama sığınak nereyi buluyorlar? Buldukları yer sadece bir gruba dahil olmak. Dediğim gibi kanalda Bayçun Hanım falan kitapları da var. Onlara da bakabilirsiniz. Bu konuyu çok güzel işliyor. Yani bu uçtan bu uca savrulmak normal olabilir mi ya? İnsan bu iki skalanın arasında bir yerde durması gerekmez mi? Ya ben çok tanık oldum. Bir yıl böyle, bir yıl burada gelmiş. Sonra gene kötü alışkanlığı, gene buraya. Sonra Allah affetsin deyip gene buraya. Yani mutedil bir yerde durulamaz mı ya? Durulmuyor işte. Neyse, bu dediğim üzerine bir düşünün. Çevrenizde öyle tipler var. Onun sebebi bu işte. Yani böyle bir şeyin yaşanması bile bugünün İslam alimlerinin günün şartlarına uygun bir metafizik yaratamadıkları, insanları tatmin edeceği, ruhlarını teskin edeceği bir İslam sunumu yapamadıklarını gösteriyor arkadaşlar. Onu net söyleyeyim. Neyse, yeni makale. Türkiye'de siyasi ve toplumsal uzlaşma problemi ve ideolojik tartışmanın merkezinde İslam. Türkiye Günlüğü sayı 42 1996. Cumhuriyeti kuranların Osmanlı döneminde İslam'ın kişi üzerinde bir baskı aracı olarak kullanılmasına duydukları tepki sonucu İslam'ı yalnızca bir vicdan meselesi olarak görmelerinin yanlışlığına işaret eden Şerif Mardin, bunun sonucunda oluşturulan radikal laiklik anlayışının toplumda yarattığı boşlukları Kemalizmin dolduramadığına dikkati çekmekte ve haklı olarak bu tutumun doğurduğu tepkinin Türkiye'de iki ulus yaratma tehlikesine kapı açtığını vurgulamaktadır. Son yıllarda çok tartışılan, yukarıda sözünü ettiğimiz kimlik bulanımının bir tezahüründen başka bir şey olmayan bu bölüşmüşlük fazla çaba sarfını gerektirmeyecek ve hatta dikkatli bir yabancının bile gözünden kaçmayacak kadar ortada olup aşağıdaki görünümlerle kendini dışa vurur. Şerif Mardin Hoca'ya çok severim. Kitaplarını da okumuşumdur. Hatta kanalda da okuyup tekrar sunalım. Ama demin Ahmet Hoca'ya katılmadığım gibi Cumhuriyet'in ilk dönemi meselesinde buna da katılamayacağım. Çünkü
örnek veriyorum, İslam'ı yalnızca vicdani bir mesele olarak görmenin yanlışlığına işaret eder. Niye yanlışlık? Önce bunu bir açıklanması lazım. Ki o kitaplarında açıkladıkları var. Ben nasıl açıkladığını biliyorum ama dediğim gibi tekrar açıkladıktan sonra bakarız. Bunun sonucu oluşturulan radikal laiklik anlayışının toplumda yarattığı boşlukları, yani toplumda bir boşluk yaratılıyor da bu radikal boşluk ne acaba? Hani Cumhuriyet'in devraldığı sosyoekonomik yapı, sosyo-kültürel yapı, yani yıllardır bilinçli olarak cahilleştirilmiş bir halka ilk defa mağaradan çıkarıp, buradan Platon'a selam olsun, ışık göstermeye çalışıyorsun ve bu hani doğru, hoca tespit olarak o ışığı gören insanın verdiği reaksiyon haklı mıdır? Hoca burada dolduramadığı doğru. Dikkat çekmek lazım ve bunun tutumun doğrudur. Türkiye'de iki ulus var. Doğru. Hani şey mi yapmalıydı? Radikal laiklik yapmayacaktın. O toplumu bir şeylere alıştırmaya çalışacaktın ve o toplum olduğu gibi gidecekti. Bu ikili olmayacaktı. Bu ikili çatışma olmayacaktı. Ve ikili çatışma olmayacaktı. İslam hala böyle zaten radikal laiklik uygulaması ne onu da çok hala anlamıyorum ama hani böyle herkes hurafelere devam edecekti. Osmanlı'nın o çürümüş mekanizması devam edecekti. Zaten İslam'ı ve Osmanlı'yı yıkan sebepleri olduğu gibi bırakacaktık. Ama ne olacaktı? Toplum yeknesak mı olacaktı? Yani tarikatların, şeyhlerin, şıkların, bir saltanatın emrine halkı tekrar o karanlıkta mı bırakacaktık? Yani insanlara aydınlığı getirdin diye insanların gözü kamaşmış ve bu gözü kamaşanlarla gözü alışanlar arasında bir çatışma durumu var ve bu kötü bir şey mi? Yani o alıntıları okumuyorum. Dediğim gibi bunlara dokunmama meselesi var. O çok şey yapmıyor. Ama dikkat edin. Yazıldığı makalenin sene 90 küsürler. Biraz daha dediğim gibi hocaları da aslında çok sert eleştirmek istemiyorum ama yazıldığı dönem biraz nasıl diyeyim, devlet katında uygulamaların yanlış olduğu dönemler. O yüzden sanki zihinleri bir tık yönelimli gibi. Türkiye toplum olarak özellikle 1960'lar sonrasının toplumsal ve siyasi hayatında bu çatışmayı defalarca yaşadı, halen de yaşamaya devam etmektedir. Bu çatışma Türkiye'de nelere mal olmaktadır? Onu hem kendi içine hem millet arası ilişkiler nasıl bazı yanlışlara itmektedir? Kısaca göz atalım. 1. Türkiye Cumhuriyeti Devleti üzerinde bulunduğu toprakların önce Bizans'ın sonra Selçuklu ve Osmanlı İmparatorluğu'nun yönetiminden gelen çoğunluğu Türk ve Müslüman olmakla beraber üstünde başka etnik kökenlere, başka din ve mezheplere, dolayısıyla başka kültürlere mensup insanların da yaşadığı bir ülke olduğunu bilerek görmezden geldi. Üç büyük imparatorluğun mirası olan topraklar üstünde yaşayan bu renkli toplumu gerçekten iyi niyetle sınıfsız, imtiyazsız kaynaşmış bir kitle haline getirebileceğini, bu kitleyi onun etnik ve kültürel özellikleri öne çıkarmadan tek millet haline dönüştürebileceğini düşündü. Doğru. Düşündü. Elinden geldiğini yaptı. Ama bu şey demek değildir. Yani şunu söyleyeyim. Bunu gerçekten başardı aslında. Hani Osmanlı'nın son döneminde Ömer Seyfettin'in miydi, Ahmet Haşim'in miydi? Bir mülakat gibi bir şeysi var. Onu birkaç hocadan dinledim. Kendim de okumuştum diye hatırlıyorum. Hani adama milletin ne diye sorduğunda Müslümanım diyor. O senin dinin deyince ne diyor bilmiyor yani. Adam millet kavramı yok. Hani kültürel manada, hani milliyet manası yok. Yani Cumhuriyet bunu başardı. Yani ama işte bu başarılar nedense son zamanlarda hani biz bir millet oluşturduk da son zamanlarda oluşturduğumuz millet sanki birilerinin hoşuna gitmemeye başladı. Bir İslam kardeşliği meselesi dönmeye başladı tekrar. Halbuki Türk milleti diye bir millet vardı. Anayasal şeyleri vardı. Tabii her ülkenin sorunları olduğu gibi bizim de vardı ama biz bir millet olmuştuk. Yani nedense işte bu millet olma halimiz, bir olma halimiz son zamanlarda iç ve dışarılardan bazılarının hoşuna gitmiyor gibi sanki. Eksiklikleri olduysa da sanki karşılaştırmalı yaparsak kimse kusura bakmasın, onlar çok daha başarılı o dönem. Yani bir avuç bütçeyle insanların yaptıklarına bakıyorsun. Bir de bugünkü o bütçelerle neler yapılamadığına bakıyorsun. Diyorsun ki o dönem daha haklı. Ama tabii işte karşılaştıracaksın da bunları okuyacaksın da düşüneceksin de onun yerine sloganlara sığınmak bazılarına daha kolay geliyor. 2. Türkiye'nin komşularından bir kısmının vaktiyle kendisinin yönettiği bir imparatorluğun parçaları olduğunu, dolayısıyla hafızalarda kendine karşı bir takım komplekslerin bulunabileceğini, bunların ileride rahatsızlık unsuru haline dönüşebileceğini hiçbir zaman aklına getirmedi. Diğer bir kısmıyla da yüzyılları kapsayan bir nüfus mücadelesi verdiğini hesaba katmadı. Hadi hayırlısı, bir şey demiyorum. Türkiye bir zamanlar içinde kopup geldiği bir kıtada 3. madde soydaşlarının ve kendini hala onlara bağlayan bir takım tarih ve kültür bağlarının bulunduğunu, bu bağların görmezlikten gelinemeyeceğini de pek düşünmedi. Düşünenlere iyi gözle bakmadı. Ne var ki
hiç çökmeyecekmiş gibi gördüğü komünist Sovyet rejimin çökmesiyle birlikte çok uzaklardaki tarihin karanlıklarına gömdüğünü sandığı soydaşlarıyla birdenbire burun buruna geldi ve onları hiç mi hiç tanımadığını, haklarında hiçbir şey bilmediğini üzüntüyle fark etti. Gerçekten öyle. O işte bizim sıkıntımızdı. Sonuç. Bu konuda bütün o nüanslarıyla Kemalistlere ve İslami kesime görevler düşmektedir. Kemalist kesime düşen, Kemalizmin İslam'ın yerine geçecek bir din olmadığını hatırlamak. Dolayısıyla eleştirilebilir olduğunu kabul etmek, sonuç itibariyle onu Türk milletinin 1000 yıllık toplum ve kültür nizamının temeli olduğuna şüphe bulunmayan İslam'a rakip bir din hüviyetiyle Türk toplumunu dayatmanın yanlışlığını görmektir. 2. İslami kesime düşen ise İslam'ın münhasıran bir devlet kurmaya yönelik siyasi bir sistem, bir program olarak gönderilmediğini ama evrensel bir inanç, bir toplum ve dolayısıyla dünyevi bir ahlak nizamı olduğunu hatırlamak. Onu siyasal bir araç haline dönüştürmemektir. İslam'ın siyasal araç haline dönüştürüldüğü dönemlerin İslam milletlerine nelere mal olduğunu görebilmek için sık sık tarihe bakmanın yararlı olduğuna şüphe yoktur. Ama bakmazlar. Onlar bakarsa da istedikleri gibi bakar. Zaten Kemalizmin din olduğu konusunu kim ne zaman söylemiş, ne yapmış. Ya bir de o gerçekten gereksiz abartı var. Hani algı gerçekliktir gibi bir şey var. Yani Kemalist kesime din düştü falan deniyor da ben herhangi bir ne bileyim ben mi kör oldum acaba? Ben mi görmüyorum diye bak düşünmeye başladım. Buna biraz daha bir dikkat edeyim. Kemalizmi İslamiyet'in karşısında bir din olarak algılayan, yaşayan bir grup mu var yani gerçekten? Yani ben görmedim de belki vardır. Şimdi ona yekten karşı çıkmayayım. Türk Müslümanlığı tartışmaları, resmi ideoloji, Alevilik, sosyolojik ve tarihsel bir gerçek. Genç Erenler sayı 38 1998. Türk Müslümanlığı Mehmet Görmez yok dedi diye de not düşmüşüm buraya. Neyse bunu okuyayım. Bütün bunlardan sonra şimdi asıl sorunun yani bir Türk İslamı, Türk Müslümanlığı yahut Türkiye Müslümanlığı olabilir mi? Yahut İslam'ın belli ulus ya da kavimlere özgü yorumlardan söz edilebilir mi sorusu bilimsel açıdan ele alınabilir. Kanaatimizce bu sorulara doğru cevap verebilmek için evvela İslam ile Müslümanlık kelimeleri arasında nüansı bilmek lazım gelecektir. Bu iki kelime her ne kadar günlük konuşmada da birbiri yerine kullanıyorsa da aslında tarihsel ve sosyolojik olarak bu kullanış doğru değildir. Çünkü İslam kelimesi soyut anlamda bir din olarak temel kaynaklarındaki yazılı biçileme İslam dinini, onun inanç, ibadet, ahlak vesaire esaslarını işaret ederken Müslümanlık kelimesi bu dinin tarihsel süreç içinde kendilerine Müslüman denilen toplumlarca yorumlanarak pratiğe aktarılmış, yaşanmış, son tahlilde kültürleşmiş, dolayısıyla birbirine çok benzeyen, hem taban tabana zıt denecek kadar farklı olan şekillerinin adıdır. Bu bakış veya yaklaşım bazı itirazlarla dile getirildiği gibi İslam'ı ırk veya ulus temeline indirgemek değildir. Aksine İslam dünyasında fiilen mevcut durumu anlamamıza, çözümlememize ve açıklayabilmemize yardımcı olacak bir yaklaşımdır. Dolayısıyla sosyolojik olarak tek değil birçok İslam Müslümanlıklar vardır. Şöyle de söyleyebiliriz. İslam tek ve semavi, Müslümanlık veya Müslümanlıklar ise beşeri ve çeşitlidir. Bu ayrımı yaptıktan sonra tarihsel yahut sosyolojik hatta antropolojik açıdan baktığımızda rahatlıkla bir Türk Müslümanlığından, bir Arap Müslümanlığından, bir Fars yani İran Müslümanlığından vesaire söz edebileceğimiz gibi bir Kuzey Afrika yahut Uzak Doğu Müslümanlığından, Türkiye Müslümanlığından söz edebiliriz. Mehmet Görmez yok dedi galiba. Diyanet İşleri Başkanı mı? Bu şu mevcut olan mı? Bundan önceki mi ne? Öyle şu İslam'ı, bu İslam'ı, şu Müslümanlık, bu Müslümanlık yok mu demişti. Yoksa hocanın dediği ayrımı mı yapmıştı acaba? İslam tektir, Müslümanlık farklıdır mı demişti. Öyle bir şeydi. İslam, tasavvuf ve tarikatlar, sosyal, tarih perspektifinden bir bakış. Türkiye'de benzer konularda çoğunlukla olduğu gibi ideolojik önyargıların, cehaletin hatta zaman zaman sui niyetin hakimiyetiyle sürdürülen bu tartışmalar birçok sorulara yol açmaktadır. Bu soruların başını İslam tasavvuf tarikat bağlantısı ile ilgili olarak olanlar çekmektedir. Bu ilişki konusunda taraflar genellikle iki çelişik tez ortaya atarlar. Daha doğrusu iki eski tezi yeniden gündeme getirirler. Bu makalenin alıntılarını okumayın arkadaşlar. Sizi zaten kanalda bu konuyla ilgili bizzat tasavvufla ilgili bir şey var. Kitabı var hocanın. Onu bayağı uzun anlattım. Ona yönlendireyim. Yani burada da bayağı alıntı yapmışım. Çünkü belki bunu önce anlatırım diye yaptım büyük ihtimal ama o kitaba bakmanızı tavsiye ediyorum. Küreselleşme karşısında İslam yahut İslam'ı bugüne ve geleceğe taşımak.
Profesör Doktor Erol Günger hatırasına Milli Kültür ve Küreselleşme 6. Milliyetçi Tarih Kongresi Konya 16-18 Ekim 1997. Tebliğler ve tartışmalar meselesi. İslam'ın günümüz sorunları. İşte bu panorama içinde 3 büyük problem giderek büyüyor, izlenimini veren boyutlarıyla dikkat çekiyor. 1. İzahı burada uzun sürecek olan bir takım sebeplerle İslam'ı son tahlilde siyasal bir ideolojiye indirgeyen ve 1979 İran devrimi bütün İslam ülkelerinde hızlı bir ivme kazanmış olup hala aktüalitesini koruyan Filistin meselesini, Bosna katliamının ve Kafkas toplumlarının bağımsızlık hareketinin yarattığı tepkilerden beslenen bir radikal İslamcılık akımı, İslam'ın evrensel boyutta tek kültürel ve toplumsal gerekse bilim ve düşünce potansiyelini zayıflatmakta, bugünkü dünyadaki konumunu aktif olarak sarsmakta, ihtiva ettiği evrensel mesajı tamiri zor bir biçimde zedelemektedir. İslam devleti diye not düşmüşüm. İslam dünyasının geri kalmışlığının suçunu, asıl suçlunun kendini skolastizmin duvarlarına kendi eliyle hapseden İslam dünyasının bizzat kendisi olduğunu unutarak Batı emperyalizmen çektiği acıları tutamak yapmak suretiyle belki kısmen haklı olarak Batı'ya yüklemeye çalışmakta ve ona içerlemekte. Ancak güçlü bir İslam devleti sayesinde yeniden eski gücüne kavuşacağını varsaymaktadır. Oysa bu eğilimin 1980'lerden bu yana vuku bulan gelişmeler göz önüne alındığında belki farkına varıldığından çok daha fazla İslam dünyasını menfi yönde etkileyerek onu gittikçe hızlanan bir tepkiselliğin içine itmekte olduğuna, bu tepkiselliğin ise onun yaratıcılık ve üreticilik kabiliyetini giderek köreltmekte bulunduğuna dikkat etmek gerekiyor. Gerçekten öyle. Yani ben bazı kitaplarda diyorum ya, Batı yaptı, Batı yaptı. Kendini bu kadar nesne haline getiren, Batı'nın oyuncağıymış gibi duran. Yani Batı bunu yaptı da sen niye mani olmadın o zaman? Yani diğer bir soru. Batı sanki sadece Osmanlı'nın son dönemi ve şimdi mi seninle uğraşıyordu? İslam kurulduğundan beri uğraşmadı mı? Batı o zaman niye seni yenemedi? Bütün dünya bir olduğu halde. Şimdi niye yeniyor? Hani Batı seni karıştırdığı için, Batı sana karşı olduğu için mi senin İslami anlayışın güne cevap vermedi, yozlaştı, hurafelerle doldu? Allah'ım ya Rabbim ya. İnsanların böyle suçu başkasına atma ezikliği, kendine bakmadan başkalarını eleştirme ezikliği, başkaları hakkında ahkam kesme cüreti. Bunlar çok kötü şeyler ya. Daha yeni bir olgu olarak Şah rejimine karşı 1979'da gerçekleştirilen İran ihtilali ve bugünkü Afganistan'da bütün fanatizmiyle süren Taliban hareketi hep bu bozuk siyasal ve sosyoekonomik şartların doğurduğu radikal İslami hareketler olarak bir siyasal ideoloji kimliğiyle gündeme geldiler. Gerçekten de siyasal ideolojiydi. Belki de bu siyasal yakınlaşmadan dolayı demin söylediğim o 80 öncesi siyasal İslamcılar, sağ muhafazakar aydınlar bunları çok sevmişti. Türkiye'de bu genel görüntünün dışında değildi. Burada kendi gelenek ve tarihinden kopup bir şekilde 1970'ler sonrasında gelişmeye başlayan ve 80-90 arasında iyice ivme kazanan İslami hareket anakronik bir biçimde Türkiye tarihinin dışındaki bu siyasal konjonktürün etkisiyle oluştu ve kendini sözü edilen hareketlerin fikir ürünleriyle besledi. İran'ın bugün ihtilalle birlikte iyice siyasallaşmış Şii ideolojiyi İslam hüviyetiyle gerek Orta Doğu gerekse Sovyet Rusya'nın dağılmasıyla Rus siyasal boyunduruğunda ve ateizmden yeni kurtularak bağımsızlığına kavuşan Asya Türkiye Cumhuriyetlerine ihraç etme gayretinde olduğu bilinmeyen bir olay değildir. 2. En az bunun kadar önemli ve İslam'ı çağdaş dünyada yerini alabilmesi, ona her alanda müsbet katkılarda bulunabilmesi bakımından hayati değerde ikinci problem İslam bilimlerinin ve düşüncesinin yeniden üretilmesi meselesidir. Bugün İslam dünyasının geleceği açısından Müslüman entelektüellerin ve bilim adamlarının önünde duran en büyük problem de kanaatimizce budur. Oysa bugün görünen manzara bu açıdan Müslüman toplumların İslam orta çağından bu yana pek fazla adım atmadıklarını gösteriyor. Gerçekten çok kötü. Hurafe reis çıktı, dedi ki ya bu dünyaya çalışmak için niye teknoloji üretiyorsun? Zaten teknolojiyi üreten var, ondan al, sen öbür dünyana çalış dedi ya. Ay ay. Bugünün İslam dünyası İslami düşünce ve bilimsel seviye olarak çok fazla ileride değil. Bazı İslam ülkelerinde mevcut bilimsel arayışların henüz ciddi sonuçları ortaya koyabildiği söylenemez. Masallar demişim, altını çizmişim.
Üçüncü konu arkadaşlar, üçüncü mesele. Belki bu iki problemin de temelinde yatan bir üçüncü problem, bugünün Müslümanlarının yine kendilerini imal ettikleri yanlış ve deforme bir tarih bilincine ve anlayışına saplanmış kalmış olmaları. Dolayısıyla İslam'ı algılama bu deforme tarih bilincinin ve algılamasının etkisiyle büyük yanlışlar yapmalarıdır. Bu yanlışların en büyüğü ve Müslümanların çağlarını doğru algılayıp yaşamalarının önündeki en tehlikeli engel, İslam'ın ayrı, Müslüman toplumların yaşadıkları tarihin ve o tarihin içinde yattıkları kültürün ayrı olduğu gerçeğini unutarak o tarihi ve kültürü analiz edip kavramaya çalışacak yerde onunla hiç ilgisi bulunmayan ve geniş ölçüde menkabeye dayalı bir deforme tarih üreterek onu İslam'la özdeşleştirmeleridir. İşte bugünkü hurafe reisler nasıl çıkıyor? Böyle çıkıyor işte. Hilafet kurumu Hicaz olarak tanınan, tarihinde hiçbir mutlakiyet rejimi tanımamış, göçebe ve yarı yerleşik halkların serazat yaşadığı Orta Arabistan'da kendi tarihsel tecrübeleri çerçevesinde siyasal gelenek haline getirdikleri seçime dayalı ve bir şura eşliğinde çalışan kabile şeyhliği kurumunun peygamberin vefatından sonra otomatik olarak devreye girmesi sonucu oluşan bir yönetim biçimi olduğu zamanla tamamıyla unutuldu. Gerçekten çok güzel anlatmış hoca uzun bir cümlede. Yok hilafet şöyle böyle deyince. Böylece ilk halifelerin peygambere yakın şahsiyetlerinin de etkisiyle tamamıyla kutsallaştırılarak dinsel bir ritüele büründürüldü. Emevi ve Abbasi hilafetlerinin siyasal zihniyet ve yönetim biçimleri, çeşitli devlet kurumlarının oluşumu, büyük ölçüde Bizans ve Sasani imparatorlarının yapısal etkilerini taşıdığı, bunun gibi İslam coğrafyasının çeşitli yerlerindeki Müslüman devletlerinin yönetim biçimlerinin de benzeri şekilde bölgesel etkileri özümsediği ve klasik İslam siyaset bilimcilerinin kitaplarında ileri sürdükleri görüşlerin bu siyasal birimin İslam şemsiyesi altında teorileştirilmiş biçimleri olduğu unutuldu. Yani hilafet diye dedi. Hoca çok güzel bir paragrafta hilafetin özünü anlatmış ya. Yani bunların hepsi unutuldu. Şimdi hilafet iman akidesiymiş gibi hilafeti kaldıran gavur cumhuriyet falan diyenler var. Neyse. İçtihat kapısı. Bunların en dikkat çekicilerinden ve kanaatimize göre Müslümanları mezhep duvarlarının içine hapsederek İslam kamuoyunda içtihat kapısının kapanması tırnak içinde olarak bilinen itikadi ve fıkhi mezheplerin kutsallığı ve aşılamazlığı önyargısıdır. Bu mezheplerin imamlarının ve onların yakınlarının kendi devirlerine icaplarına uyarak ortaya koydukları içtihatların o devir ve muhitlerin siyasal, toplumsal ve ekonomik şartlarının gerektirdiği hüküm ve içtihatlar olduğu, hatta bu imamların bizzat kendilerinin değişen şartlara göre kendi ihtiyaçlarını zamanla bizzat kendilerinin değiştirdiği hatırlanmaz oldu. Bunu çoğu zaman da siyasi iktidarlar kendi çıkarlarını koruma yolunda mükemmelen kullandılar. Bunun anlamı çağların değişmesine, siyasal ve toplumsal şartların farklılaşmasına rağmen İslam toplumlarının kendilerine önce yaşamış çağların şartlarıyla sınırlandırılması demek oluyordu. Yani bu kadar basit şeyler nasıl bu kadar cahilane, bu kadar nasıl, yani sert de konuşmak istemiyorum ama bu kadar basit olay ya. Hani ben başka bir yerde demiştim ya, hani kendi çağının, hani bugünün sorunlarına falan cevap vermiyor. Anca böyle bana 1000 yıl önceki meseleleri tekrar edip duran insanlar diye. Yani bu kadar basit mevzu. İşte kanaatimizce İslam'ın doğuşundan bu yana geçen asırlarda yaşanan siyasal ve toplumsal krizlerin etkisi altında üst üste yığılarak gelen bir birikimin ürünü olarak oluşan yanlış tarih anlayışı, İslam dünyasının 1400 küsür yıllık geçmiş çizgisinin en büyük ve yarattığı toplumsal bilinç karışıklığı sebebiyle İslam toplumlarının gelişim çizgilerinin en önemli tarihsel kırılmadır. Biz bu yanlış ve sapmış tarih algılayışını İslam toplumlarının zihniyet dünyanın oluşumundan başta bizzat Kur'an ve sünnet olmak üzere İslam'ı algılayış ve yorumlayışlarına İslami bilimlerin ve İslam düşüncesinin yeniden üretilememesinden toplumsal ve siyasal bilincin deformasyonuna kadar çok derinden ve güçlü bir şekilde etkileyen en temel menfi faktör olarak görüyoruz. Şimdi ben bu faktörü gördükten sonra Cumhuriyeti kuran adamlar bunlara şöyle radikal laisizm falan uyguladı demem. Yani böyle radikal aptal çağa uymayan bir şey vardı ve bu yapıyla devlet, millet, her şey helak olacaktı. Bunu önlemeye çalıştılar derim. Yani bir önceki makalelerde hocaya karşı çıktığım yerler. Çözüm. Bizce İslam'ın ve İslam toplumlarının çakılıp kaldıkları orta çağlardan bugüne ve geleceğe taşınması probleminin tek başına çözümü mümkün olmayan ama çözüm yollarının üretilmesine büyük ölçüde katkı yapacak, yeni bir dinamizm yaratacak, İslam'a ve İslam'ın geçmişine sağlıklı bir bakış açısı olacak sağlam bir tarihsel perspektiftir. Nedir tarihsel perspektif?
Burada bu terimle İslam mesajının peygamber tarafından insanlığa ulaştırıldığı dönem ile günümüz Müslümanlığı arasında uzanan 1400 küsür yıllık tarih koridorunu geçerek peygamber dönemine ulaşıp o dönemin siyasal, toplumsal, ekonomik ve kültürel şartları içerisinde bu mesajın ne anlama geldiğini gösterecek ve oradan tekrar yola çıkarak bu mesajın bugün ve gelecekte ne ifade edebileceğini anlamamıza yardımcı olacak bir bilimsel ve dolayısıyla zihinsel işlemi kastediyoruz. Yani ben de bunu kastediyorum işte. Ahmet Hoca'ya sonuna kadar katılıyorum. Yani mevzu bu kadar basit. Kimse gidelim gavur olalım, İslam artık gereksizdir falan demiyoruz. Hatta ve hatta ben diyorum ki İslam şu anda çok daha gerekli. Ama bu haliyle değil. 1000 yıl önceki anlayışıyla değil. Çünkü artık insanlar çok yalnız. Gerçekten Allah'ın o tevhid ipine sarılma meselesi. Tevhid, Allah'ın birliği. Allah'la aranda kurduğun o bağ. İnsana dünyada yalnız olmadığını hissettiren, bundan sonraki bir hayat olduğuna, devam ettiğine, senin sadece etten kemikten bir hayatta kalma makinesi olmadığını, ruhi bir varlık olduğunu hatırlatan İslam'ın o derin metafiziğe belki geçmişten daha fazla ihtiyacımız var. Ben bir Müslüman olarak bunu gerçekten hissediyorum. Görüyorum çevremde. Ama bunun şeyi bu değil. Ama işte bunu bir bilim adamı olarak, tarihçi olarak hoca söyleyince ne kadar karşı çıkıyorlar bilmiyorum ama Mustafa Öztürk Hoca söyleyince işte adama direkt neler söylüyorlar neler. Halbuki İslam çok gerekiyor. Bugün daha da çok ihtiyacımız var. Ama bu kanallarda falan çıkıp anlatıp da güzel Arapçalarıyla böyle 500 yıl önceki bir bilmem ne kitabındaki yorumu anlatabildiği için değil yani. Bugünün sorunlarına ne kadar cevap verdiğiyle alakalı her şey. Ay ay. Dediğim gibi yani bundan 1000 yıl önce olan o mezhep imamları, hoca da diyor ya kendi döneminin şartlarına göre, ben de zaten başka yerlerde söylemiştim, başka videolarda da, kendi dönemi için çok güzel cevaplar vermiş. O birikimden zaten faydalanmamız lazım. O külliyatı çöpe atalım falan haşa demiyorum. Yani o birikim bize bir mesajdır, bir örnektir. Özellikle o insanların olaya yaklaşımı, metodolojisi bize çok şeyler ilham edebilir. Ama mevzu o değil. O adamlar kendi çağlarının, o büyükler kendi çağlarının sorunlarına cevap verdiler. İşe yaradı ama bizim bugünkü durumumuz çok başka. Ona göre yeni bir hal almamız lazım. Başta o insanlar, hocanın anlattığı kitabi Müslümanlık dediği yer var ya, medrese İslamı. O medrese İslamı bir yandan popüler İslam'ı, halk İslam'ını kontrol altında tutarken bir yandan da devlete fıkıhçı yani hukukçu ve bürokrat yetiştiriyordu. Öyle bir mekanizma vardı. Başta biz bu günümüz için artık bu mekanizma yok. Böyle bir mekanizmada değiliz. İlk önce olayı buradan almamız lazım. İslam'ın algılanışı, benim başka videolarda dediğim İslam'ın bireyselleşmesi meselesi bu bağlamda işte önemli. Bunları özellikle üyelere özel serbest şeylerde, canlı yayınlarda tartışmayı çok istiyorum. İnşallah o günlerde olur. Buraya kadar geldiyseniz videoyu beğenmenizi, yorum yapmanızı, ilgisini çekebileceğiniz insanlarla paylaşmanızı rica ediyorum, istirham ediyorum. Görüşlerime katılmadığınız, yorumlarımı beğenmediğiniz bir yer olursa muhakkak eminim doğru üslupla söyleyeceksinizdir. Bana itiraz etmenizi, yönlendirmenizi, soru sormanızı, açmanızı, kendi fikirlerinizi söylemenizi rica ediyorum, istirham ediyorum. Herkese kolay gelsin.